İlk patlamayla gece havası titrerken. Casey Dan ve Mekele yataklarından fırladı, kapıya doğru koştu, açtı ve dinlemeye başladı. Orada, bir tane daha duydular. "Dinamit," diye bağırdı Mekele, kıyafetlerine uzanarak. "Bahse girerim ki bizim baraj. Pantolona atla, Casey. Birisinden bir manzara yakalama şansı, sadece bir anlık bir şans var." Öfkeli bir hızla giyindiler, silahları kaptılar ve ahırlara doğru koştular. Onların acelesi atlarına da ulaştı ve biniciler eğerlere sağlam oturmadan önce, atlar sürat aldı. Casey, evin önünde, parçalanırken, Clyde'ın penceresinde beyaz. Anlık bir parıltı yakaladığını sandı, ama tam o anda Shinner ile elleri doluydu. O da kendi duygularını, böyle uygunsuz saatlere karşı bir çaba ile onaylanmayan kör bir kaçışla ifade ediyordu. Nehrin yarısına vardıklarında, ilk dinamit izini buldular. Biraz harap olmuş bir kanal şeklindeydi. Su, bir yamaçtan aşağı akıyordu. Kırık tahtalar ve kırılmış, yerinden çıkmış ağaçlar yığını arasından. Neredeyse hiç harabeyi görmek için durmadı, ama baraja doğru sürdü. Baraj yoktu, burada vardı. Sadece birkaç üzgün ve bükülmüş direk kalmıştı, çamurlu su, yumuşakça fısıldadı. Çalışma tamamen tamamlanmıştı. Mekele, geceye kadar küfretti. "Kendi ilacımız, bizi alırken izleyin. Biz, baraj gibi küçük bir şey inşa edemez o çocuklar gibi değiliz." Adamlar gitti. "Hangi yöne bakıyorsun? Eski geçidi dene," dedi Casey. "Zaten hepsi şans." 1 mil aşağıda, kısa bir süreliğine nehrin mesafesinin genişlediği ve sığlaştığı o geçide geldiler. Bir atın taze izleri, suyun kenarına kadar uzanıyordu. Diğer tarafta, ortaya çıktıkları yerde. İzler, hala çamurlu suyla doluydu. "Uçan o lanet o. Flütü uçurdu," dedi Mekele. "Onunla buluştu. 1-2 tane daha burada." Aşağı akıntıya geçtiler, ama biz kesinlikle onları bu ışıkta takip edemeyiz. "Ne yapacağız? İleriye sür ve şansa güven," dedi Casey. "Yapabileceğimiz tek şey bu." "Sanırım öyle," diye onayladı Mekele. "Bu eğer onlara yaklaşırsak." Aniden durdu. Uzaktan kesin bir ses geldi. Bir patlama, hemen ardından, ikinci bir patlama. "Bir baraj daha," diye bağırdı Casey. "O Oscar'ın ya da Wyndham'ın. Kendi ekibimiz. Gerçekten de ilaç. Eğer o adamlardan birine nişangah takabilirsem onu tamir ederim." "O da öyle, tıpkı hiç tutmaz," dedi Mekele acımasızca. "Nehri takip etmenin anlamı yok. Şimdi bırakacaklar ve bir yerlere saldıracaklar. Bir bakış atalım. Chance ve Sorter, güneydoğu yönünde yürüyüş yapın. Diğer her türlü yol kadar iyi." Nehirden uzaklaşarak, düzenli bir koşu yapıp güneydoğuya doğru ilerlediler. Gece tamamen bulutsuzdu. Ay, dolunuya yakın bir şekilde, beyaz ışık selinde bir manzara sunuyor. Nesneleri şaşırtıcı bir rahatlamayla belirginleştiriyor, ama gölgeleri yoğunlaştırıyordu. Altında, toprak bir şekilde uyuyordu. Sessizlik, sadece hafif toynak sesleriyle bozuldu. Ama bir ara, yamaçlarda sessizce yatan, hayattan yoksun küçük bir sığır grubu vardı. Sessizce sürdüler, ama gözleri ve kulakları keskin bir şekilde tetikteydi. En üstte, her yükselişte, çevredeki ülkeyi aramak için durdu. Şimdi ve sonra, dinlemek için düzülüp durdular. Ama dikkatleri hiçbir işe yaramadı. "Görünüşe göre şansımız yok," dedi sonunda Mekele. "Öyle görünüyor," diye itiraf etti Casey. "Yine de devam edeceğiz. Eğer rastlarsak," diye devam etti Mekele, "sanırım etraflarını alırız yukarı." "Tabii ki. Ama biraz yumuşatma gerektirebilir." "Tabii. Sadece sana söyleyeyim Casey. Her şeyi üste koymaktan, ruhsatı olmayan adamlar tarafından üstümde oynanmasından çok yoruldum. Bu beyefendilerden bazıları, zor vatandaşlar olmalarına izin veriyor. Sanırım biz barışçıl çiftçilerin, sert bir yüz ve düşmanca konuşmalar tarafından blöf edildiğini düşünüyorlar. Bu, onların yapması için çok kötü bir bahis. Onlar, oyulmuş ve çıkıntılı bir kırık zemin bölgesine, vadilere ve alçak tepelere yaklaşıyorlardı. Menzil için, dışındakiler dışında değersiz bir yerdi. Orada, Casey geri dönmeye karar verdi. En iyi ihtimalle ise, bir samanlıkta iğne aramak gibi bir iğneydi bu. Şans, sadece onlara hizmet edebilir hissi veriyordu. Birdenbire, Mekele atını kontrol etti. "Dinle," dedi keskin bir şekilde. Alçak bir tepenin eteğinden geçiyorlardı. Bir tarafta zemin, sığ bir çukurda eğimli bir şekilde uzanmış, bir vadinin başını işaret etmişti.
Oturup dikkatle dinlerken, sessizlik bir boşlukla bozuldu. Boğuk bir ses. Toynakların ayırt edilemez şekilde ezilmesi. İlk başta soluk bir durumdayken, hacim olarak arttı. Açıkça, atlar yem yoluna çıkıyordu. 4 süvari göründü. Dikkatsizce biniyorlardı, içeri eğilip, eğerlerine kurulmuşlardı. Biri, bir pipo yakmak için kibrit yaktı. Onun alevi, ellerinin üzerinde bir an belirdi. 100 yarda bekleyen atlıları fark etti. Ve aniden durdu. "Sen orada," diye seslendi Casey. "Seninle konuşmak istiyoruz." Acımasız bir yemin cevap olarak geldi. Sessizlikte çok belirgindi. Sonra, "Sen geri dön ve kendi işinle ilgilen." McHale'in tüfek mekanizması, bir fişeği şarjörden odaya kaldırırken tıklıyor ve çarpışıyordu. "Ellerinizi kaldırın, hepiniz," diye emretti, ya da. Dönme hareketi o kadar hızlıydı ki. Casey neredeyse koltuksuz kalmıştı. Geri kalan ise, diğer taraftan biri olarak, bir silahın sesi içinde kayboldu. Atıldı. McHale'in atı sanki sıktı. Tam o anda tetikleyici, Shinner'a çarpıyordu. Hemen o kararsız 4 ayaklı, tekerlekli bir şekilde ona tekme attı. Dönme hareketi o kadar hızlıydı ki, Casey neredeyse yerinden düşmüştü. Kendini kurtardı, ama tüfeğini kaybetti ve yere, yatay bir şekilde düştü. Öfkeli bir küfür ve bir çekişmeyle döndü, Shinner'ın etrafında, otomatik kemer tabancasını çekiyordu. Ama 4 yabancı, olaydan faydalanıp döndü ve tekrar vadiye daldı. Neredeyse gözden kaybolmuşlardı. Casey'nin silahı, gece boyunca sürekli bir alev fışkırttı. Hızlı raporlar, bir ses rulonuna karışıyordu. McHale, dengesiz atına lanet ederek, defalarca ateş etti. Ama yabancılar, görünüşe göre zarar görmemiş bir şekilde, görüş alanından süpürüldü. Casey yere atladı, tüfeğini sabitledi ve bir anda tekrar eğerlendi. Sığ bir başlığa doğru yelken açtılar. Vadi tam bir koşu halindeydi. Casey kendi şarjörünü otomatik olarak doldurmakta zorlanıyordu. McHale ise hem atına hem de kendine lanet ediyordu. Çünkü 6 patlar yerine tüfeği kullanmıştı. Başında, vadi sadece hafif bir çukurdu. Daha ileriye gidildikçe genişledi ve derinleşti. Uzunluğunun ortasından, kıvrımlı bir çizgi halinde pamuk ağaçları korusu uzanıyordu. Her iki yanından yanları çıplaktı. Beyaz kil ve alkali, sarı toprak gibi dik kıyılara yükselen, kel ve ay ışığında ağarmış bir yerdi. Bu doğal tiyatro aracılığıyla, peşlerinden gelenler gürültü yapıyor ve peşinden koşuyordu. İkincisi, iyi bir üstünlük sağlamıştı. Vadinin sarmalları, onları gözden gizliyordu. Birden Casey, önünde kimsenin olmadığını fark etti. O ve McHale deli gibi sürüyorlardı, boşuna. Aynı anda ikincisi de benzer bir keşif yaptı. Biniciler onları durdururken, atlarının toynakları kayıyor ve toprağı sararak oluklar açıyordu. Genellikle düşünceli olan bu adamlar, acımasız yöntemleri kullandıkları anın heyecanıyla bağırdı. "Dostum, bize geri döndüler," diye bağırdı McHale. "Onları kesin. Bir yerlerde pamuk ağaçları var ve bizi cehennemle geçsinler. Bizi kandırdılar. Zaferle. Sanki saklambaç oynayan çocuklardık. Evet, işte şimdi gidiyorlar." O kesik setin ötesinde, "Yukarı bak." Tüfeğini kaldırdı ve konuştu. Kule sınırında, yüzlerce metre ötede figürler etkilendi. O mesafede, parlak ay ışığında bile detaylar kaybolmuştu. Göz, sadece siyah lekeleri seçebiliyordu. Ama görünüşe göre tırmanış için atlardan inmişlerdi ve atlara yardım ediyorlardı. Yukarı tırmanıyorlardı. McHale ateş etti. Kolu aşağı itti, çekti ve tekrar ateş etti. Işık, mermilerin toz bulutlarını göstermediği için yüksek mi yoksa düşük mü ateş ettiğini anlayamıyordu. En önemli şey şuydu, vuramamıştı. Casey araya girdi. Kayalıklar ve setler, yüksek güçlü tüfeklerin raporlarıyla yankılanıyordu. Ancak figürler kenara çıktı ve ortadan kayboldu. Hemen ardından, en son görüldükleri yere doğru bir alev dili fırladı ve yakında bir kurşun sesi Casey'nin kafasının üzerinden geçti. Ağaçların sığınağına döndüler, orada gölgeler, onların yerini etkili bir şekilde gizliyordu. Kısa aralıklarla, mermiler onların konumunu arıyordu. McHale büyük bir teselli verdi ve tiksintiyle tükürdü. "Sanırım bu bir kaçış olacak," dedi. "Onlar oradayken, o sete takılacak kadar aptal değilim. Ve biz etraftan dolandığımızda, onlar neredeyse her yere, birkaç mil uzaklaşmış olurlar. Suç kendimizde," dedi Casey. "İlk atış, bu binek atımı yaktı," diye homurdandı McHale.
O zıplarken nasıl ateş edebilirim? Ve o lanet olası, kollara gizlenmiş akbaba kafan. Balina gibi başka bir şey bilmiyor, her iki topuğuyla ona girdi. Bir daha olmazdı. Milyonda bir bile olmazdı, yıllar geçse de. Gerek yok, dedi Casey abur bir şekilde. Etimizi bulduk ve durduramadım. Kahkaha bizde, diye itiraf etti Mekele. Yaktığımız barut için, kesinlikle bir iki saç derisi olmalı. Yine de, ay ışığı çekimi, şans atışıdır. Ve lanet, acımasız bir binek atı sıradayken. Bir adam, manzara dışındaki her şeyi vurur. Şanslı. O yaşlı adam, Dade, konuşuyor sanıyordum. Tabii ki öyleydi. Ve bahse girerim ki, onun dostu Cross, bize ilk saldıran. Hiç vakit kaybetmedim. Yakında olacak dostum. Sanırım bir yerlerde kampları var. Onu bulmaya çalışmanın anlamı yok. Barajlarımızda barut kullandıklarını kanıtlayamayız. Peki, ne dersin? Eve mi yöneliyoruz? Gündüz şimdi açılıyor. Doğuda, yıldızların altında solgun bir ışık yayılıyor, ufku çevreliyordu. Nesneler daha görünür hale geldi. Yolculuk sırasında, vadinin dışından rahatsız edilmeden ilerlerken, solgun ışık hafifçe kızarmaya başladı. Pembe deşikler yukarı fırladı ve yıldızlar kayboldu. Burada, kuşlar cıvıldamaya başladı. Yaşlı bir tavuk, kanatları izli, sanki ölümcül bir acı içindeymiş gibi kaçtı. Kısa çimenler içinde gizlenmiş genç yavrularından dikkati dağıtmak için. Kocaman bir baykuş, sessiz kanatlarla hayalet gibi yüzüyor, gece yarısı saldırısından eve doğru yola çıkıyordu. Bir çakal, güne karşı tiz bir itiraz yükseltti. Uzakta, batıda, dağların görkemli göründüğü yerde. Parlak ışıklar yanıyordu, zirveleri hala kış karlarının kalıntılarıyla beyazdı. Birdenbire, sürüşün önündeki gölgeleri dağıtarak, güneş, sanki dünyanın kenarından yukarı fırlıyor gibiydi. Sonraki 12 saat boyunca, çiftlikten çiftliğe yoğun bir at koşturmaca başladı. Çiftçiler tarafından inşa edilen ve bakımı yapılan tüm küçük barajlar arasında, sulama amacına hizmet eden yalnızca tek bir tane kalmıştı, o da Donald McCrae'ninkiydi. MCCR bunu, kendisini küçümsemeyen bir ayrıcalık olarak gördü. Aslında, komşularıyla birlikte acı çekmeyi tercih ederdi. Kendi yapısının neden bağışlanmış olduğunu anlayamıyordu. Bu yüzden komşularına adam ve ekipman ödünç verdi. Yeniden inşa etme görevinde kendisi de canla başla çalıştı. Çiftçilerin öfkesi artık kırılma noktasındaydı. Doğal olarak suç, Farwell'e yüklendi, o, bu hikayenin kötü adamıydı. Popüler bir adam olmadığını zaten biliyordu. Ama nefretin bu kadar derin olduğunu hiç tahmin etmemişti. Çiftçilerin kendisinden nefret eden karanlık bakışları onu hiç rahatsız etmiyordu. Ve hakkını vermek gerekirse, birden fazla adamın kendisiyle ölümcül bir kavga başlatmaya hazır olduğunu bilseydi bile, pek de umursamazdı. Bir süredir Shayla McCrae'yi görmemişti, ama sürekli onu düşünüyordu. Ve bir akşam, atını Talapus'a doğru sürdü. Bir nebze rahatlamış olsa da, ne MCCR ne de Sandy görünürlerdeydi. Bayan MCCR, sakin ve nazik bir şekilde konuşuyordu. Tavırları, adamın hoş karşılanmadığına dair hiçbir işaret vermiyordu. Shayla'nın ise, su kanalı boyunca bir yerde yürüyüşe çıktığını söyledi. "Ah," dedi Farwell, yapay bir umursamazlıkla, "o zaman sanırım. Biraz yürüyüp onunla karşılaşmaya çalışayım." 10 dakikalık bir yürüyüşün sonunda kızla karşılaştı. Kız, çenesini ellerine dayamış, derenin kenarında, söğüt korusunun bittiği yerde oturuyordu. Akan suyun derin mırıltısı ayak seslerini boğduğundan. Farwell tam yanına gelene kadar ne onu gördü ne de duydu. "İyi akşamlar," dedi adam. Kız başını yavaşça, hiç irkilmeden ve çığlık atmadan çevirdi. "Sizi görmeyi beklemiyordum, Bay Farwell. Şöyle bir uğrayayım dedim," dedi adam, garip bir mahcubiyetle. "Aslında daha önce gelmek istiyordum." Kız, aralarında uzun ve sessiz bir dakikanın geçmesine izin verdi. Sonra sordu. "Ve neden şimdi geliyorsunuz?" "Neden mi?" Farwell kelimeyi tekrarladı. "Neden? Seni görmek istedim. Gelmem için bir engel mi var? Nedenini bilmeniz gerekir. İşinizi yapmak başka bir şey. Ama barajlarımızı havaya uçurmak, tamamen başka bir şey. Bunu benim yaptığımı neden düşünüyorsun? Çünkü sağduyum var. Bunu kendi ellerinizle yapmadığınızı tahmin edebiliyorum. Ama bizi korkutmak ve kirli işlerinizi yaptırmak için buraya bir sürü sert ve silahlı adam getirdiniz. Bu, ciddi sorunlara yol açar.
Sorunları halledebilirim, dedi Farrell, sertçe. Kimse, anneni rahatsız etti mi? Hayır. O zaman şikayet edecek bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Hiçbir şeyi itiraf etmiyorum. Ama barajların patlatılmasına bu kadar sinirlenirken, bizimkilere ne olduğunu da hatırlamanız gerekir. Ah, o konuda. Kız omuzlarını silkti. Biz su almak zorundaydık. Daha önce kimse sizi suçlamadı. Ama size hiçbir zararı dokunmayan bu barajlar. İşte bu farklı. Ama şu an suyunuz var. Annen de iyi, diye ısrar etti adam. Evet. Ve insanların ne dediğini biliyor musunuz? Diyorlar ki, bizim sizinle gizli bir anlaşmamız varmış. Diyorlar ki, aniden durdu. Başka ne diyorlar? Başka şeyler. Bu kadarı size yeter. İnsanların ne dediği neden umurunda? Benim umurumda değil. Ama burası sizin uğradığınız tek ev. Ziyaretleriniz, artık burada bitiyor. Bitiyor mu? Farrell tekrarladı. Sanmıyorum. Gelmemi kesin olarak yasaklamadığınız sürece geleceğim. Eğer yasaklarsanız, o zaman ne yaparım bilmiyorum. Bu benim için oldukça zor olur. Saçmalık. Sana söylüyorum, diye üsteledi adam, bilmiyorsun. Boş laf. Biz o kadar da büyüleyici insanlar değiliz. Farrell, tam bir mücadele adamıydı, engelleri ezip geçmeye alışıktı. Solmakta olan ışıkta karşısındaki kıza baktı ve içinde büyük bir arzu kabardı. Bu duygu, sözlerine gereken cesareti verdi. Kamptaki bir isyanı bastırır gibi, doğrudan konuya girdi. Biz, mi? Dedi. Kim, bizden bahsediyor? Ben bahsetmiyorum. Ben seni görmeye geldim. Bunu biliyor olmalısın. Elbette biliyorsun. Bir gün aşık olabileceğimi hiç düşünmezdim, ama aşık oldum işte. Bunu artık bilmeni istiyorum. Benim hakkımda ne düşündüğünü bilmiyorum. Belki de bir şansım olması için bana hiç şans vermemen gerekir. Neyse, ben böyle hissediyorum. Ve sırf bazı insanlar dedikodu üretiyor diye, seni görmekten vazgeçecek değilim. Sözler, sıcak bir kaplıcadan çıkan buhar gibi içinden fışkırıyordu. Bakışları vahşi, gözleri sıcak ve öfkeliydi. Bir insanın aşık olduğunu bundan daha az belli eden bir tavır hayal etmek zordu. Ama yine de kız, adamın samimiyetinden şüphe etmedi. Eğer şüphe etseydi, bir kadının sezgilerine sahip olmadığı anlamına gelirdi. Yine de bu ani patlamayı beklemiyordu. Bunu söylediğiniz için üzgünüm, dedi kız, sessizce. Bu, tamamen imkansız. Şimdi size, daha önce söyleyemediğim şeyleri söyleyebilirim, insanlar diyor ki. Sırf çiftliğimiz için su alabilelim diye, benim sizinle evlenmeye söz verdiğimi konuşuyorlar. Bana bu hadis yalanı söyleyen adamın adını verirsen, onun boynunu kırarım, diye hırladı Farrell. Sanırım yaparsınız. Ama bunun ne faydası olur? Dedikodularla bu şekilde savaşamazsınız. Sizin sorununuz bu. Her şeyi kaba kuvvetle çözmeye çalışıyorsunuz. Bunun bizi ne duruma düşürdüğünü, beni nasıl bir pozisyona soktuğunu göremiyor musunuz? Artık buraya gelemezsiniz. Bunu asla kabul etmiyorum, diye itiraz etti adam. Eğer işe yarayacağını bilsem, o barajı kendi ellerimle yeniden yaparım. Ama seni görmemek, bu artık bir seçenek değil. Seni görmem lazım. Seni göreceğim, buna engel olamam. Sana söylüyorum, sürekli seni düşünüyorum. Tanrı şahidim olsun Shayla, işimi düşünmem gerekirken. Sadece seni düşünüyorum. Kız, adamın gözlerindeki o ölümcül ciddiyeti görmeseydi, bu duruma gülerdi. Farrell için işi bir fetişti, tüm dikkatini ve enerjisini emen, her şeyi yutan bir bağlılıktı. Bir kadının düşüncesinin bu işin arasına girebilmiş olması, adamın olağanüstü bir duygu beslediğinin kesin kanıtıydı. Bunu yapmamalısınız, dedi kız, nazikçe. Ama elimde değil, diye yineledi adam. Bu benim için çok yeni. İşime odaklanamıyorum. Sürekli aklımdasın. Eğer bu aşk değilse, o zaman aşk nedir? Bir erkekle konuşur gibi, seninle dürüstçe konuşuyorum. Sanırım seni, bir kadının sevilebileceği kadar çok seviyorum. Benim hakkımda pek bir şey bilmiyorsun ama kendi mesleğimde saygın bir adamım. Maddi durumum da oldukça iyi. Eğer sizi önemseseydim, aklıma gelecek son şey bu olurdu. Neden bana bir şans vermiyorsun, diye üsteledi adam. Çok bir şey beklemiyorum. Zamanla alışırız. Hayır, dedi kız, kararlılıkla. Hayır, imkansız. Biz birbirimiz için birer yabancıyız. Bence bir gün büyük bir adam olacaksınız. Bazı açılardan size hayranlık da duyuyorum. Ama hepsi bu. Yine de vazgeçmeyeceğim, diye inatla ilan etti Farrell. Hayatımda henüz hiçbir şeyden vazgeçmedim.
Sanki bu çok önemsiz bir şeymiş gibi konuşuyorsun. Belki senin için öyledir, ama benim için değil. Seni ne kadar umursadığımı bilmiyorsun. Seni anlayamıyorum da. Ben güzel konuşmayı beceren bir adam değilim. Ama buraya bak, yıllar önce, Güneybatı çölünde, atımın bacağı kırılmıştı ve yaya kalmıştım. Kurtarılmadan önce neredeyse susuzluktan ölüyordum. O kavurucu günlerde, o cehennem sıcağında sendeleyerek ilerlerken. Çocukken evimizin bahçesinde olan o serin pınarı düşünüyordum. Büyük bir sedir ağacının dibindeki yosunların arasından fışkırırdı. Yüzüstü uzanır, çatlayana kadar içerdik. Dünyanın en tatlı suyuydu o. Günler boyunca bunu düşünerek kendime işkence ettim. O pınardan bir yudum su alıp susuzluğumu gidermek için. Eğer bir ruhum varsa, onu bile feda ederdim. İşte, senin hakkında da böyle hissediyorum. Senin sevgini, o gün o suyu istediğim gibi istiyorum. Çok üzgünüm, dedi kız. Bu, söz konusu bile olamaz. Ama neden, diye sordu adam. Bana bir şans ver. Ben bir canavar değilim. Yoksa, başka birini mi seviyorsun? Her şey bundan mı ibaret? Yoksa o adamı mı önemsiyorsun? Dan'ı mı? Başka bir kadına aşık olan o adamı mı? Solan ışıkta bile, kızın yanaklarına ve alnına yayılan o karanlık öfke kızarıklığı netçe görülebiliyordu. Kız hızla ayağa kalktı ve yüzünü adama döndü. Hayır, sevmiyorum, diye haykırdı. Ama sevsem bile, bundan size ne? Casey Dan benim arkadaşım. O bir beyefendi. Ki bu, sizin hiç olmadığınız bir şey Bay Farrell. Farrell öfkeyle kıza doğru bir adım attı. Aniden, güçlü bir hareketle kızı kolundan yakalayıp kendine doğru çekti, alnından ve yanağından öptü. Kız ise, bir sporcu kadar sert ve sıkı bir yumrukla, adamın yüzüne vurdu. Siz, tam bir vahşisiniz, dedi, nefes nefese. Bu darbe ve sözlerle birlikte, Farwell'in o çılgınlık anı geçti. Kızı kollarından tutarak kendinden uzaklaştırdı. Bir vahşi mi, dedi. Haklısın, bunu daha önce bilmiyordum, ama şimdi biliyorum. Kendimi sana nasıl affettirebilirim? Bırak beni, diye bağırdı kız. Adam kızı serbest bıraktığı an, hızla koşan ayak sesleri duyuldu. Alacakaranlığın içinden, genç Sandy M.C.C.'ra fırladı. İlk avını yakalamaya çalışan genç bir kurt gibi geliyordu, dudakları öfkeyle gerilmişti. Sağ elinde, uzun namlulu, siyah bir Colt vardı. Shayla, diye bağırdı. Ne oldu? Bu kim? Neler oluyor? Ah! Silah havaya kalktı. Farrell içgüdüsel olarak elini uzatıp namluya vurdu. Tam o anda tetik çekildi. İnce bir alev çizgisi, neredeyse Farwell'in yüzünü yalayarak geçti ve patlama sesi. Akşamın sessizliğini paramparça etti. Ölümün soğuk parmağı, adamın saçlarının ve şapkasının arasından geçmiş gibiydi. Şapka başından hafifçe süzülerek, birkaç adım öteye düştü. Ama adam yaralanmamıştı. Shayla, hemen iki kolunu birden kardeşinin boynuna doladı ve onu aşağıya doğru çekti. Hayır, 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 diye bağırdı. Sana hayır diyorum Sandy. Bir daha ateş etme. Büyük bir hata. Genç adam, kolunu kurtarmak için şiddetle sarsıldı, hata mı, diye kükredi. Evet, seni tuttuğunu gördüm. Sesini duydum. Bırak beni. Onun beynini uçuracağım. Ama kız, kardeşinin koluna sımsıkı tutunmaya devam etti, bu bir hata Sandy, sana söylüyorum. Beni anlamıyor musun? O silahı kullanma, buna izin vermeyeceğim. Ver onu bana. Genç adam sonunda kolunu kurtarmaya çalışmaktan vazgeçti. Pekala Shayla. Ateş etmeyeceğim. Şimdilik. Sen, Farrell, kendini nasıl savunacaksın? Savunmayacağım, diye yanıtladı Farrell. Kız kardeşine evlenme teklif ettim ve beni reddetti. O istemediği halde onu öptüm. Hepsi bu. Ve bu kadarı da yeterli. Eğer fikrimi sorarsan, bence vurulmayı hak ettim. Sandy, bu açık itiraf karşısında şaşkına dönerek adama sert bir bakış fırlattı. Eğer elimi sarsmasaydın, kesinlikle vurulmuştun, dedi, karanlık bir sesle. Şu an hayatta olduğun için çok şanslısın. Eğer bundan sonra seni bir daha... Kes sesini Sandy, diye araya girdi Shayla, bir abla otoritesiyle. Kendi işlerimi kendim halledebilirim. Bay Farrell üzgün. Sen de bu durumu büyütecek kadar küçük olma. İstiyorsan karar senin olsun, diye homurdandı Sandy. Benim asla dayanamayacağım bir şeye. Sen dayanabiliyorsan ne ala. Ama bu sadece bir kerelik. İkinci bir kez olmayacak zaten. Eve dönelim mi Bay Farrell? Farrell, şaşkınlık içinde kıza ayak uydurarak yürümeye başladı. Aslında, ağır hakaretlere uğramayı,
Kadını bir öfke krizinin eşiğinde görmeyi bekliyordu. Kızın, işlediği suçu hafiflettiğini düşünmüyordu elbette. Ama yine de hayatını kurtardığının farkındaydı. Gururu incinmiş olan genç MCCR ise, önlerinden yürüyordu. "Bilmeni isterim ki," dedi Farrell, "kendimden tamamen utanıyorum. Bunu kanıtlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şirkete telgraf çekip istifamı bildireceğim. Ve buralardan gideceğim." "Gitme." "Ne?" diye hayretle bağırdı adam. "Gitme. Üzgünsün, asıl önemli olan bu. Bu konuyu bir daha açmayacağız, Sandy de açmayacak. Ama bir süre buraya gelmemen gerekiyor." "Ne dersen yaparım," dedi adam. "Bence sen dünyanın en iyi kızısın." Shayla cevap vermedi ama adamı azarlamadı da. Bayan MCCR, yüzünde endişeli bir ifadeyle onları kapıda karşıladı. "Bir silah sesi duydum," dedi. "Sen miydin Sandy?" "Evet," diye yanıtladı oğlu. "Neye ateş ettin?" Genç adam, göz ucuyla Farwell'e haince bir bakış fırlattı. "Bir kokarcaya," diye yanıtladı. "Ama, ıskaladım." Shayla öfkeyle dudağını ısırdı, Farwell ise bu ağır sözü sessizce sineye çekti. Çiftçilerin hendeklerini ve barajlarını işler hale getirmesi için bir hafta yeterliydi. Suya dikkat ediyorlardı ama o sürenin sonunda bakacak su bile kalmamıştı. Su, şirketin hendek sistemine yönlendiriliyordu. Şirketin hendekleri doluydu, neredeyse hiç tarım yapılmayan topraklara boşalıyordu. Adeta bir tarım tiyatrosu oynanıyordu. Oysa gerçek çiftçiler, en çok ihtiyaç duydukları anda evsel ihtiyaçları, hayvanları ve küçük bahçeleri için bile neredeyse hiç su bulamıyorlardı. Tarladaki ana ürünler için ise, zaten hiç su yoktu. Doğal olarak ürünler zarar gördü, en çok da tahıl. Ardından bir dizi sıcak ve kuru rüzgar geldi. Su olsaydı, bu rüzgarlar çok az zarar verir ya da hiç vermezdi. Ancak su olmayınca yapraklar kıvrıldı, süzülüp solgunlaştı. Nem eksikliğinden adeta kurudu. Ve bu durumun en tuhaf, en rahatsız edici özelliği şuydu ki, hayat anlamı taşıyan o su göz göre göre boşa gidiyordu. Bu zorluklara rağmen Casey, misafirlerine zaman ayırmayı başardı. Dağ eteklerine planlanan gezisi iptal edilmişti. Ancak o ve CLYDE, neredeyse her gün ata biniyordu. Casey, küçük gri kısrağı Dolly'yi Clyde'ın kullanımı için ayırmıştı. CLYDE bir uzman olmasa da, en azından Air'in üzerinde kendine güveniyordu. Uzun akşamları, yumuşak alacakaranlıkları, otların o sıcak, tatlı kokusunu sevmeye başlamıştı. Bu büyük sessizlik, sadece ara sıra fısıldanan bir kelimeyle ve atların istekli nal sesleriyle bozuluyordu. Bu akşam sürüşlerinde, hayal gücünü serbest bırakıyordu. Kendini ve Casey'i bu toprakların tek sakinleri olarak düşlemek hoşuna gidiyordu. Batı'nın birer Havva ve Adem'i, uzak bir medeniyetin öncüleri, bütün gün, dört gözle bu 1-2 saatin gelmesini bekliyordu. Geceleri yatağında, onları tekrar yaşıyor. Her mili, her kelimeyi, her küçük detayı yeniden yaratıyordu. Büyük baykuşun yollarında nasıl hayalet gibi süzüldüğünü, bir çakalın gri gölgesinin alacakaranlıkta nasıl kaybolduğunu ve çimenlerin arasında saklanan genç kuşları. Ara sıra Casey Dan'a karşı hislerini analiz etmeye girişti, ancak sonuç belirsizdi. Onun arkadaşlığından keyif alıyor, onunla buluşacağı anı iple çekiyor. Sözlerini, tavırlarını ve konuşma tarzını hatırlıyordu. Ama bunlar, diyordu kendi kendine, kesin bir şey ifade etmez. Casey'nin duygularını yargılayabileceği bir yol yoktu. Casey, Clyde'ı memnun edecek küçük şeyleri sürekli yapıyordu. Ama sonra aynısını başkaları için de yapıyordu. Bazen gizemliydi, kendinden nadiren bahsederdi. Sadece kendi özel bakış açısını paylaşmasına izin verdiği anlarda. Bir dereceye kadar zihinsel süreçlerini ortaya çıkarıyordu. Fakat şimdiye kadar, dostluktan öte tek bir kelime bile etmemişti. CLYDE, Shayla McCree'yi çok az görmüştü. Shayla, Casey'nin onlara nasıl davrandığını duyunca, bir iki kez ziyaret etmek için gelmişti. Bu durumlarda CLYDE, içinde gizli bir düşmanlığın uyandığını hissetti. Shayla, görünüşüne hiç özen göstermiyordu. Yıpranmış, sade, işlevsel ve biniciliğe uygun bir kostümle gelmişti. Casey ile sadece su, ürünler, hayvanlar ve mekale hakkında konuşuyor. Daha kadınsı konulardan kaçınıyordu. Eğer aralarında bir anlayış varsa bile, Clyde'a göre bu durum Casey ile onun arasında görünmüyordu.
Ama mesele şuydu ki, bu mantıksız düşmanlık, Clyde'ın kendisinden şüphelenmesine sebep oldu. Aslında, diye merak etti, bu hissettiğim kıskançlık mıydı? Bu düşünceyi öfkeyle kafasından attı, ama düşünce tamamen sürgün edilmedi. Hatta kendi çekiciliğini, diğer kızlarınkiyle listeyip kıyasladı. Denge kendisinden yanaydı, ama sonunda bu yaptığından utandı. Neden bunu yapıyorum ki, dedi. Tatmin edici bir cevap bulamadı. Bir haftalık su kıtlığından sonra, ev sahibinde bir değişiklik gördü. Evet, Casey daha sessiz, daha düşünceliydi. Birlikte bindiklerinde çoğu zaman hiçbir şey söylemiyor. Kısılmış gözlerle ufka bakıyordu. Hiç sorunlarını kimseye anlatır mısın, diye sordu aniden bir akşam. Yavaşça eve doğru ilerliyorlardı ve aralarındaki sessizlik, oldukça belirgindi. Çok sık değil, diye yanıtladı Casey. Tanıştığım insanların genellikle kendi işleri başından aşkın oluyor. Benim söyleyeceklerimi duymak istemezler. Pek sorunum yok. İzin verirsen, seninkini paylaşmak isterim. Sanırım bu su meselesi. Evet, öyle, diye itiraf etti Casey. Bu durum, hazmetmesi ve karşılığında hoş görünmesi çok zor bir şey olmaya başladı. Biliyorum. CLYDE, şefkatle başını salladı. Kendini çaresiz hissediyorsun. Tam olarak öyle değil. Zorluk, tam olarak ne yapılacağını bilmekte. Bir şey yapıp yapmamak konusunda. Çocuklar çok öfkeli, çok düşmanca. Bir kıvılcım çakması için, çok fazla bir şey gerekmiyor. Ne anlamda? Herhangi bir harekete geçmek. Açık bir savaştan başka bir şey istemiyorlar. CLYDE bu sözler üzerine irkildi, bunun bir ihtimali yok, değil mi? İhtimalden de öte, diye ciddi bir şekilde karşılık verdi Casey. Su, bizim için bir zorunluluk. Ama o suyu elinde tutanların buna ihtiyacı yok. Neredeyse silahlı bir kamp kurdular. Üstelik, silahşır olarak bilinen birçok tekinsiz adamı da buraya getirdiler. Bunlar hendek sisteminde devriye geziyor ve bizi oradan uzak durmamız için uyarıyorlar. Her önemli nokta korunuyor. Bununla da yetinmeyip, bu adamlardan bazıları kasabada ve başka yerlerde resmen bela arıyor. Bir gün, aradıklarını bulacaklar. Casey başını tehditkar bir şekilde salladı. Konuşurlarken bir tepenin zirvesine çıktılar. Aşağıda, şirketin ana kanalının hattı uzanıyordu. Oraya doğru bakarlarken, at üstünde bir adam aniden belirdi ve onlara doğru gelmeye başladı. Yaklaştıkça Casey adamı tanıdı, Cross. Cross, Clyde'ın varlığını onaylamak için hafifçe şapkasını kaldırdı. Ama Casey'ye söyledikleri çok ağırdı. Bu mülkten uzak durmanız için size bildirim yapıldı, dedi. Peki, dedi Casey. Gereğini yap, dedi Cross. Uza buradan. Yani senden bahsediyorum, anladın mı? Ama hanımefendiden değil. O istediği yere binebilir. Oyununu anlıyorum, Dan. Buraya yalnız çıkacak cesaretin yok. Yanına bir kadın alıyorsun ki işi garantiye alasın. Casey, bronz teninin altında öfkeyle sarardı. Bay Cross, dedi sessizce, şu an susuyorsam. Hanımefendi yanımda olduğu içindir. Ama bence bizden biri bu ülkede uzun süre kalamayacak. Ucuz blöfler, diye alaycı bir şekilde güldü Cross. Burada hendekleri arayamayacaksın, onları delik deşik ederler. Buraya yalnız gel. Seni silahımın nişangahını yalamaya zorlayayım. Casey hafifçe güldü. Bu, onun en tehlikeli işaretiydi. Bay Cross, gerçekten beni eğlendiriyorsun. Şu anda bu konuyu tartışmayacağım. Belki daha sonra. İyi akşamlar. CLYDE hayranlıkla dinlemişti. Bir kez daha, trajedinin tam eşiğinde durma hissini deneyimlemişti. Ama trajedi yine gerçekleşmemiş, teğet geçmişti. Ve o da şu silahlı adamlardan biri, dedi Casey. Bizim katlanmak zorunda olduğumuz şey bu işte. Sanırım bu durum artık durmalı. Başını belaya sokma, diye yalvardı CLYDE. Bana söz ver, yapmayacaksın. Böyle adamların ne dediği neden umurunda olsun ki? Ben de insanım, diye karamsar bir şekilde yanıtladı. Çoğu erkek kadar dayanabiliyorum, ama bazı şeylere de katlanamam. Her adamın önünde çekilecek değilim. Yine de, sırf o kışkırttı diye Cross ile işi büyütecek değilim. Bunu yapacak çok adam tanıyorum ama. Ben tamamen barıştan ve sakin bir hayattan yanayım. Umarım korktuğumu düşünmezsin. Kesinlikle hayır, dedi CLYDE öfkeyle. Bana pek özgüven aşılamıyorsun ama. Böyle bir şeyi düşünmemek için seni yeterince tanıyorum. Keşke bana neler olup bittiğini daha fazla anlatsaydın. Bırak sadece misafirin değil, arkadaşın olayım. Benimle.
Sanki Bayan McCra ile konuşur gibi konuş. Bu, Clyde'ın Shayla hakkında ilk kez konuşuşuydu. Bu bir meydan okumaydı. Onunla aynı konumda olmak istiyordu. Shayla farklı, diye yanıtladı Casey. Shayla bizden biri. Onu yıllardır tanıyorum. Bir kız kardeş gibi, çok iyi biridir. Ah, dedi Clyde, bir kız kardeş mi? Bu şüpheci sorgulamada, Clyde'ın ölümsüz ruhunu kurtarmış olmanın rahatlığı vardı. Casey güldü. Evet, bir kız kardeş. Aman tanrım, ona sadece adıyla hitap ettim diye aşık olduğumu mu düşündün? Onun her şeyine saygı duyarım ama o anlamda değil. Benim için 1000 kat fazla iyidir. Üstelik beni çok iyi tanır. Bu durum genellikle duygular için ölümcüldür. Bu yüzden hiçbir erkek, karısının gözünde kahraman değildir. Nasıl biliyorsun ki olmadığını? Kitty Wade, kocasına adeta tapıyor. Belki. Ama bahse girerim, evlenmeden önceki o kusursuz erkek algısı. Şimdiki kadar yüksek değildir. Evlendiğinde, Bayan Burnaby. Casey ona açıkça gülümsedi. Kendi tahtını sen işgal edeceksin. Senin bu kuralın iki taraf için de geçerli değil mi? Diye güldü Clyde. En azından bunu sana itiraf etmeyeceğim. Neden olmasın? Bana. Çünkü Wade bana, hiçbir adamın kendi aleyhine tanıklık etmeye zorlanamayacağını söyledi. Diye yanıtladı. Clyde, alacakaranlıkta yüzü kızararak ona hızlıca baktı. Ama açıklama için üstelemedi. Memnundu. Artık Shayla McCra'in varlığına karşı hiçbir kıskançlık hissetmiyordu. Çiftliğe vardıklarında Dan atları ahıra götürdü. Clyde eve girdiğinde Wade'i yalnız buldu. Avukat, yeni gelen bir haftalık gazete birikiminin içinde derinlere gömülmüştü. Masada Clyde içinde bir mektup paketi vardı. Bak buraya, Clyde, dedi avukat. Komik bir şey var. Pazar sayfasındaki bir ekonomi sayfasını açtı. Bu Western Airline hisseleri. Adeta barut fıçısı gibi gergin. Bir süredir her şey yavaş yavaş düştü. Benim düşündüğüm içsel değerin çok daha altına indi. Şirketin temettü dağıtacağı söylentisi vardı. Kesin bir şey yoktu, sadece bir dedikodu. O sırada rakip bir şirketin yeni bir hat için lisans başvurusu yaptığına dair başka bir söylenti yayıldı. Her iki hikaye de piyasada büyük bir panik yaratmış gibi görünüyor. Yoğun bir satış dalgası vardı. Muhtemelen açığa satış yapan tüccarlar devreye girdi. Bahse girerim, bazılarının canı yandı. Çünkü piyasa aniden fırladı. Evet, George adına yemin ederim ki, kauçuk bir top gibi yukarı zıpladı. Tırnak işareti. Clyde, önündeki resmi yazı bulunan mektuptan başını kaldırdı, fiyatı ne yükseltiyor öyleyse? Satıcılardan fazla alıcı olması, yani talebin arzı aşması, diye yanıtladı Wade. Görünüşte durum bu. Muhtemelen içerideki duruma tam olarak neyin sebep olduğunu bir düzine adamdan fazlası bilmiyordur. Hisse senedini desteklemek. Yani fiyatı korumak için sunulan her şeyi satın almak adına gizli emirler verilmiş olabilir. Bu mesafeden söylemesi zor. Belki de o moral bozucu söylentileri çıkaranlar, şimdi el altından stokları destekliyordur. Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Piyasaya sunulacak olan hisseleri daha ucuza satın almak için. Bu işler böyledir ama çok komik, diye devam etti Wade, başka bir kağıdı açarak. Şimdi, işte bir sonraki tarih. Bakalım, evet, işte buradayız. Piyasa, bir önceki günün kapanışından 5 puan daha yüksek açıldı. Ve o açılışın da 10 puan üzerinde kapandı. Aman tanrım, bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Arzın üzerinde bir talep mi? Talepmiş, arzmış. Wade küçümseyici bir ses tonuyla taklit etti. Bırak şimdi ekonomiyi. Bu, Western Air için bir savaş anlamına gelir. Birilerinin bu hisse senetleri için gözden çıkarılamayacak. Lüks bir fiyat ödemeye istekli olduğu anlamına gelir. Neden mi? Çünkü birkaç hissenin şu ya da bu yöne kayması. O hattın mülkiyeti ve yönetim politikasının diktatörlüğü demektir. Başka açıklaması yok. Acaba kim? Şuna bir baksana, dedi Clyde. Ona bir telgraf uzattı. Telgrafta aynen şöyle yazıyordu. Benden haber alana kadar hiçbir şey satma. Bradley ve Gauss firmasına talimat ver. Jim. Wade'in dudaklarından sessiz bir ıslık döküldü. Bu, Jim'in, Clyde'ın amcası. Yani Hess sisteminin başındaki o kurnaz, yaşlı Jim Hess olduğunu anlamak zor değildi. Demek York ve Western Air'e savaş açan ve istediğini alana kadar durmayan adam buydu.
Taktiklerinin ne olduğunu Wade sadece tahmin edebiliyordu. Ama hissenin bu ani hareketleri, durumun ne kadar ciddi olduğunun kanıtıydı. "Peki," diye sordu Wade, "bu konuda sen ne biliyorsun, genç hanım? Yoksa benden bir şeyler mi saklıyordun?" "Çok fazla bilgim yok," diye yanıtladı JLYDE. "Bradley ve Gauss benim brokerlarım. Benim adıma, piyasaya sürülen Western Air hisselerini topluyorlardı. İşte hesap dökümleri. Jim amcam bana bu hisseleri almamı söylemişti. Bir gün HES sistemi kadar değerli olacağını belirtmişti. Aman tanrım, ne büyük bir tüyo, diye bağırdı Wade. Bu, Casey için harika bir haber olacak. Onun bilmesini istemiyorum. Neden? Yani, o, hayal kırıklığına uğrayabilir. Jim amcam yönetimi tamamen ele geçiremeyebilir. Eğer ele geçirirse, tabii ki herkese adil davranır. Ama şimdiden adama yanlış umutlar vermek istemiyorum. Çok düşünceli bir davranış, dedi Wade, dahiyane dememek için kendimi zor tutuyorum. CLYDE bir an utançtan kızardı, sonra güldü. Tüm sebebim bu işte. İyi bir arkadaş ol ve söz ver. Ayrıca Kitty'ye de hiçbir şey söylememelisin. Tırnak işareti. Sırrın açığa çıkmasından mı korkuyorsun? Bay Wade, çok küstahsınız. Ama Clyde'ın gözleri ona gülüyordu. Bu karanlık sırrını saklayacağım, dedi Wade. Kitty için harika bir sürpriz olacak. Böylece, Casey'dan, tüm bu olan bitenden habersiz kalmaya devam etti. Tom McCall'e, bir öğleden sonra Coldstream'e girdi. İstasyonun arkasında midillisinin dizginlerini bıraktı. Oradan mahmuzlarını şaklatarak, Bay Kilty'nin kutsal mekanına doğru yürüdü. O beyefendi, kararmış bir kil piponun üzerinde uykulu bir şekilde başını sallıyor. Kendisine bakan bir gözünü deviriyordu. Heaven adına, neredeydin, diye sordu asık bir suratla. Ve Wild Bill Hickok'u dinlendirip duruyor musun? Yoksa apaçı çocuk mu o? Dilini yakasıca. Tom, eski deri şapkasına, mahmuzlu eski kıyafetlerine ve sağ kalçasından sarkan, bakanı gülümseten yaşlı, 41'lik silahına baktı. Silahlar tekrar bizim buralarda moda oldu, diye yanıtladı. Tüm en iyi aileler onları takıyor. Burada o kadar çok serseri, demiryolu işçisi, İrlandalı ve diğer düşük karakterler var ki. Ne büyük bir küstahlık, diye homurdandı Bay Kilty. Ve bir de adın McCall olacak. Bir İrlandalı olarak, 100 savaşın davası adına. McCall kendi kendine güldü, amacına ulaşmış, Bay Kilty'yi damarından yakalamıştı. İrlandalı mı? Hayatın pahasına bile beni böyle asamazsın, diye ciddi bir şekilde reddetti. Bu düşünceyi de nereden soktun kafana? McCall'ler, yüksek kaliteli İskoç soyundandır. Her zaman öyleydi. Onlar Loch Lomond, Comarashintu ya da o taraflardandır. Annie Laurie bile bir McCall ile evlendi. Tabii ki biz İskoçuz. Maç, ekinden de anlayabilirsin. İrlanda'da bulunan tek McCall, oraya sırf onları medenileştirmek için gitmişti. İrlanda'yı medenileştirmek için mi, diye alaycı bir şekilde bağırdı Bay Kilty. Dinleyin şunu. Ve İrlanda, dünyanın en köklü medeniyetidir, istisnasız ve en iyisi. Faix. Biz bu konuda tüm insanlığa dersler veriyorduk. İskoçların o günlerde, daha kilt bile giymediği, darmadağın giyinmiş çapulcular olduğu zamanlarda. 4 rüzgara karşı neredeyse çıplak kalıyordunuz. Barbar bir ırktınız, ne bir kızılderili, ne tanrı, ne insan, ne de kadın. Siyah ve beyaz. Belki de o eski günler hakkında haklısın, Corny, diye itiraf etti McCall, masum bir yüzle. Ben biraz daha yakın zamanı kastetmiştim. Bu bizim McCall, William the Conqueror ile birlikte Boyne Muharebesi'ndeydi. Bay Kilty, bu tarihi olayın anılması üzerine yere tükürdü. O zaman ona kadar kötü bir şey yok, diye bağırdı. Gerçekten yüksek kalitede bir yalancısın. Ve aynı zamanda cahilsin. William the Conqueror'ın annesinin soyu İrlanda'dan geliyordu. Sassenach'ın kafalarını kopardı. Krallarının gözlerinde, bir yay ve okey dövüşünde sönük kaldığını hatırlıyorum. William ve Hollandalı'dan 1000 yıl öncesine ait bir adı. Ruhu şad olsun. Bataklıklarından çıkardın. Sana McCall'lerin Galway'den geldiğini söylüyorum. O güzel eski günlerde, 12 tanesi Tanrı'nın rızası ve tüm hayvanların daha büyük güvenliği için asılmıştı. Ve ne yazık ki, daha temiz bir iş çıkarmadılar. Bu durumdan çok eğlenen McCall, tütününü kağıda sardı. Yanlış olduğunu söyleyemem, Corny, diye hafifçe yorum yaptı. Her zaman İskoç olduğumuzu düşünmüştüm ama bu konuda asla önyargılı değilim.
O asılma işleri, bizim İrlandalı olduğumuzu gösteriyor gibi. Hiç fark ettin mi? Kaç İrlandalı idam edildi? Tabii ki, yapılmaması gereken çok şey var. Ama genel ortalama kesinlikle yüksek. Umarım seni daha da yükseltirler, diye karşılık verdi Kilty. Küçük bir kayıp, sadece ANNY1 için olurdu. Silahınla ve her şeyinle. Tam bir baş belası, bir desperadosun sen. Seni kafandan fenerle vurup, şeytanı içinden çıkarmak için iyi bir aklım var. Mekale silahını nazikçe çekti ve parmağında döndürdü. Altı patları şaşırtıcı bir hızla, aniden çevirerek kontrol etti. Bay Kilty onu ekşi bir suratla izledi. 3 kuruşluk oyunlar, diye yorum yaptı. Silahı çeviriyormuş. He. Neden Batı'yı eskisi gibi gösteren bir tiyatroda iş bulmuyorsun? Silah çeviricilerden birini tanıyordum. Kutuları ve her şeyi tam isabet vururdu, gerçek bir mucizeydi. Ama bir gün bu fırıldak numarasını yapmaya başladı, parmağını bir yabancı, bir çömez sandı. Ve o yabancı, ceket cebindeki Derringer silahıyla yüzünü uçurdu. Tabii, diye onayladı Mekele. Geleceği buydu. Kibrit kutularıyla oynamaya devam etmeliydi. O oyunlar tamamen güvenlidir. Silahla hiçbir oyun güvenli değildir, dedi Bay Kilty, kehanet bulunur gibi. Ben de yaşlı bir adam sayılmam, Batı'da demiryolu inşaatında çalıştım. Eski zamanların silahşorlarını, hakkında hikayeler anlattıkları adamları tanırdım. Şu anda neredeler? Hepsi öldü. Ve çoğu o silah yüzünden can verdi. Bir adam ne kadar hızlı olursa olsun, eğer gözleri hedefe kilitlenmişse, er ya da geç, kendisini sarsacak, canını isteyecek bir adamla karşılaşır. Ve istemek, bitirmek için yeterlidir. Ondan bolca var, diye kabul etti Mekele. Tabii, bu sistem o spora uymaya gelmez. Senin bu bölgelerde yaşadığını sanmıyorum. Bay Kilty ona bir an gözlerini kırptı ve sesini alçalttı. Bak şimdi dostum, dedi, kendi işimle ilgilenmeyi severim. Ama bu bir göz kırpma, kör bir ata işaret gibidir. Henüz burada kimse zarar görmedi ama bu kasabada kalırsan, yakında bir şeyler olacak. Ne senin, ne de Casey'nin zarar görmesini istemiyorum. İyi bir iş çıkarmış gibi, git buradan. Ben bir tilki kadar rahatım, dedi Mekele. Casey de öyle. Hiçbir şeyi aceleye getirdiğimiz yok. Ama derimizde sıcak bir kurşun taşımaktan da biraz yorulduk. Kendi saçımızın yanık kokusunu almaktan nefret ediyoruz. Artık tetikte değiliz. Ama amacımız kendi menzilimizden kaçmak da değil ve bu durum böylece sürüp gidiyor. Ayağa kalktı, sigarasını açık pencereden fırlattı ve yükü sordu. Bir biçer döver ve biçme makinesi bekliyorlardı. Bunlar gelmişti. Mekele Konşimento'nun tarihine baktı ve demiryolu hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Utanmasan, işverenlerimi yüzüme karşı kötüleyeceksin, dedi Bay Kilty. Hadi buradan çık, yoksa pompalı tüfekle üzerine geleceğim. Gel yukarı çıkalım da bir içki içelim, diye davet etti Mekele. Görevdeyken kurallar çiğnenemez, diye reddetti Kilty. Ve görevdeyim. Uyanık olduğumu söyleyeyim. Üstelik şirketin bana uyguladığı bir yasak bu. Mekele, tozlu sokaktan Schiller'ın oteline doğru sürdü ve atından indi. Bob Schiller, gömlek kolları sıvanmış bir şekilde verandada oturuyordu. Bugün ortalık tam bir toz duman, Bob, dedi Mekele. Sanırım rüzgar biraz serpti. Daha serin olan arka odalardan birine geçelim, diye önerdi Schiller. Ah, bara gitmeyi tercih ederim, dedi Mekele. Belki oradaki çocuklarla karşılaşırım. Ahşap tezgaha yaslanmayı seviyorum. Diye başladı Schiller ve kararsızca durdu. Ne, diye sordu Mekele. Şu anda bara girmesen iyi olur, diye açıkladı Schiller. Cross adında bir adamla bir tür sürtüşme yaşamıştınız, değil mi? Sen yoksa Casey mi? Orada, birkaç arkadaşıyla birlikte. Sert görünüyorlar, tam bir çılgınlık. Kafası hiç yerinde değil ve ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Billy, istediğimizi o daha havalı olan odaya getirir. Mekele, verandadaki direğe düşünceli bir şekilde 3 kez vurdu. Bende öyle lüks tarzlar yoktur, Bob, dedi. Ben sonuna kadar halk adamıyım. Özel bir odaya içki getirtmek, bana biraz fazla gösterişli geliyor. Sana rica ediyorum, dedi Schiller. Burası benim evim, içkiler benden. Tozdan bahsetmiştim, diye hatırlattı Mekele. Bu yüzden içkiler benden olmalı. Sonra, bir adamı barda buluşmaya davet ettim. Onu bekletmek istemem. Burada sorun istemiyorum, dedi Schiller kesin bir dille. Sana dostça bir şekilde, bunu yapmamanı rica ediyorum.
Ben geri adım atmayacağım, öyle değil mi? Dedi Mekele. Sorun çıkarmak istemiyorum ama düşünmem gereken başka şeyler de var. İşte bu Cross, Dade ve o grup bu ülkeyi yönetmiyor. O beyefendiler yüzünden arka odada içmek zorunda kalmam çok komik olurdu. Bir sonraki adımda benden bir ağaca tırmanmamı isteyeceksiniz. Susuzluğumu, bir ayağım tezgahın altındaki barda, ayna karşısında dindirmek istiyorum. Ve öyle de yapacağım. Yoksa artık seninle arkadaş kalamayız. O zaman bildiğini yap, dedi Schiller. Her zaman dik kafalının tekiydin zaten. Mekele gülümsedi, kılıfını hafifçe öne çekti ve bara doğru yürüdü. İçeri girerken, içerideki yarım düzine kişiyi hızlıca inceledi. Üçü Coldstream'in yerli halkındandı. Diğerleri ise yabancıydı ve her birinin uyluğunda bir silah asılıydı. Onlar, sert yüzlü olarak bilinen türdendi. Cross, sağ elinde bir bardakla kapıya bakarak duruyordu. Kapı açılırken başını çevirdi ve Mekele baktı, onu hemen tanıyamamıştı. "Hadi dostum," dedi, "katıl bize." "Tabii," dedi Mekele hızlıca. "Küçük bir 9 numara ver, Billy." "İşte şerefe." Bardağını bıraktı ve Cross'a döndü. "Tekrar doldurun çocuklar. Benimle ne içiyorsunuz?" Ama Cross aniden küfretti. "Bak sen," diye bağırdı. "Şu kurak çiftlik düzenbazlarından hangisi gelmiş bakın." Mekele sıradan bir gülümsemeyle ona doğru bir şişe itti. "Bazı şeylerin ülke genelinde başıboş dolaşmasından iyidir," diye gözlemledi. "Kara hindiba falan gibi. Çok neşeli bir şekilde dolanırlar, sonra bir yerde tel çitlere çarpıp kalırlar. Patronunun seni bu kadar uzaklara göndermesine izin vermesi gerçekten şaşırtıcı," dedi Cross. Alaycılıkla. "Onun, en kötü zamanında arkasını kollayacak bir adama ihtiyacı var. Ama adamda hiç cesaret yok gibi görünüyor. Onunla hendek boyunca karşılaşmıştım. Bir keresinde ona yürümesini söyledim. Kesinlikle öyle yaptı. Eğer yanında o kız olmasaydı, onu tamamen kendi bölgesine kadar kovalardım." "Sen hareketli bir film şirketi kurmalısın," dedi Mekele. "Bu gerçekten iyi bir gösteri olurdu. Sen ve yönettiğin Casey, eskiden onun ekibinden biri için çalışıyordun, değil mi?" "Hayır. Neden öyle düşündün?" "Yüzün bana çok tanıdık geldi diye yanıtladı Mekele. "Sanırım seni Cheyenne'deki o film gösterilerinden birinde görmüştüm." "Doğru. İyi bir gösteriydi. Bir grup çocuğun, bir at hırsızının peşinden koştuğunu gösteriyordu. Ve adam kaçıyordu. Ho ho, diye güldü müdavimlerden biri. Ve aniden donup kaldı. Barın arkasındaki Billy, elinde havluyla taş kesilmiş gibi duruyordu. Cross'un yüzü içkiden kızarmış, vahşi bir somurtuyla kararmıştı. Seni gidi," diye kükredi. "Bununla ne demek istiyorsun? Kötü bir şey mi?" diye sordu Mekele masumca. "Neden? Sana sadece gördüğüm bir gösteriden bahsediyordum. Bunda yanlış olan ne var? Bana at hırsızı dedin," diye bağırdı Cross. "Kim, ben mi?" dedi Mekele. "Hayır, Bay Cross. Siz bir at hırsızı değilsiniz. Ben gerçeği biliyorum. Biri senin öyle olduğunu söylüyorsa, onu hemen bana gönder." "Hayır, efendim, biliyorum ki değilsiniz. Buna karşı iki iyi sebebim var." Cross ona sertçe baktı, parmakları kıpırdamaya başladı. "Hadi, duyalım onları," dedi. "Eğer mantıklı değillerse, o kapıdan ayakların önde çıkarsın." "Çok iyiler. Duyduğun en iyileri olacak," diye onayladı Mekele. "Şimdi, dinle. Senin neden bir at hırsızı olmadığını nasıl biliyorum? Birincisi. Sende çok fazla çene var. İkincisi ise. Sende o yürek yok." Ölümcül sessizliğin ortasında, kapıdan Schiller'ın sesi yükseldi. "İlk hamle yapan adamın içini kurşunla dolduracağım. Eğer burada bir silah patlayacaksa, bunu ben yaparım." Omzunda pompalı bir tüfek tutuyordu, namlusu grubun üzerinde mutlak bir hakimiyet kurmuştu. "Sen, Tom," diye devam etti, "sorun çıkarmayacağını söylemiştin." "Ben mi çıkarıyorum?" diye sordu Mekele. "Sen mi çıkarıyorsun?" Schiller tekrarladı. "Ah, hayır, yapmazsın. Sen tıpkı nazik, mütevazı ve yumuşak başlı bir hacı gibisin. Bu silahı bütün gün böyle tutacak değilim. En iyisi burayı terk etmen. Sana atına binip buralardan uzaklaşman için zaman tanıyacağım. 2 dakika içinde bu adamlar o kapıdan çıkacak. Ondan sonra olanlardan ben sorumlu değilim. Üzgünüm Tom, sana böyle davrandığım için ama kendi mekanımı düşünmek zorundayım." "Sorun değil, Bob," dedi Mekele. "Görünüşe göre az senin elinde. Ben çekiliyorum. Bana kalırsa, o beyefendileri 2 dakika bile tutmana gerek yok." Kapıya döndü. "Seni arayacağım,"
Mekele, dedi Kroos. Koşarak gel, dedi Mekele. Arkadaşlarını da getir. Yolun ortasına kadar yürüdü, döndü ve bekledi. Bu hareketi pek dikkat çekmedi. Coldstream, öğleden sonra sıcağında uykudaydı. Karşıdaki genel mağazanın sahibi, yanındaki arkadaşına tembelce yorum yaptı. Tom Mekele ne yapıyor orada? Aptalca bir şaka işte. Onlardan bolca var onda. Sanırım gidip sormamızı bekliyor. Mekele onlara seslendi. Çocuklar, yerinizde olsam Bob'un kapısının önünden çekilirdim. Sana ne demiştim, diye yorum yaptı bilge olanı. Tabii ki bu numarayı yutmam. Ben. O esnada Schiller'ın kapısından dışarı, elinde silah olan Kroos hızla fırladı. İlk başta Mekele'yi bulmak için etrafa sertçe bakındı. Sonra, onu yolun ortasında görünce, silahı bir anda doğrultuldu. Aynı anda Mekele, kalçadan ateş etti. Pat, 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 soluk pembe alevler öğleden sonra ışığını yardı. Coldstream silah sesleriyle yankılandı. Kasaba sakinleri kapı ve pencerelere koşarak sokakları doldurdu. Mağaza vitrinlerinden biri aniden tuzla buz oldu. İnce buz çatlakları gibi uzun çizgiler, ortak bir merkezden çevreye yayıldı. Mağaza sahibi ve arkadaşı, dehşet içinde eğilip sığınacak bir yer aradı. Bir kadın korkuyla çığlık attı. Aniden Kroos sendeledi, yarı yarıya döndü. Yüzündeki o ölümcül öfke, yerini boş bir şaşkınlığa bıraktı. Tabanca tutan kolu gevşedi. Sonra, ansızın yıkılan bir ağaç gibi değil de ağır bir fidan gibi bükülerek, dengesini kaybedene kadar geriye doğru sallandı. Ve gevşekçe toprağa serildi. Mekele, saldırıyı bekleyen vahşi bir hayvan gibi yarı çömelmiş haldeydi. Ateşli silahının namlusunun üzerinden yanan gözlerle, yerde yatan figüre dikkatle baktı. Hızla silahın silindirini çıkardı, boş kovanları fırlatıp odacıkları doldurdu ve kapattı. Schiller'ın kapısı açıldı. Mekele hemen silahını doğrulttu ama çıkan Schiller'ın kendisiydi. "Demek yaptın ha?" dedi. "Tabii," dedi Mekele. "Ateş etti. Ben de onu indirdim. Eğer isterlerse, o iki adamını da aynı şekilde haklarım. Billy pompalı tüfeğiyle onları içeride sessiz tutuyor," diye bildirdi Schiller. "Şehirden gitsen iyi olur. Bu dağınıklığı ben temizlerim, lanet olsun. Çabuk git. O adamların arkası var, daha fazlası gelecektir." Mekele başını salladı. "Koca bir çeteye karşı tek bir silahla duracak şekilde organize değilim. Hoşça kal, Bob. Seni bu işe karıştırdığım için çok üzgünüm. Artık seni pek sevmeyeceklerdir." "Gerek yok," dedi Schiller. "Para ister misin? Başka bir silah. Kullanışlı, küçük bir 3'lük karabina var bende." "Hayır. Kendi teçhizatımı alacağım. Bir süre gözlerden uzak kalmam gerekebilir." Ben kaçar." Hızla atına bindi. Olay yerine gelen adamlar aniden durdu. Bunların çoğu daha önce de böyle sahneler görmüştü. Geri çekildiler, katile hayranlıkla, mesafeli bir saygıyla baktılar. Sokak boyunca atını sürdü. Sağa sola keskin bakışlar fırlatarak. Onu durdurmaya yönelik her türlü girişime hazır bir halde ilerledi. Kimse cesaret edemedi. Çok geçmeden kahverengi çimenlerin arasında kayboldu. Sanki olağan dışı hiçbir şey olmamış gibi, acele etmeden, rahat bir tempoda gözden uzaklaştı. Tom Mekele, çekçağa ulaştı. Atını ahıra çekti, aceleyle üstünü başını temizledi ve hemen, geciken akşam yemeğinin başına oturdular. Onlar büyük bir iştahla yemek yerken, Casey ve Wade içeri girdi. "O yük geldi mi?" diye sordu Casey. "Hayır," dedi Mekele. "Peşine bir iz sürücü taktım. Şehirde bir haber var mı?" "Sanırım, birkaç kişi için orada birkaç dakikalık bir heyecan yaşandı," dedi Mekele. Bob Schiller'ın dükkanının önünde, bir tartışma çıktı. Casey, Mekele'yi iyi tanıdığından, dikkatini hemen bu konuya verdi. "İyi," diye sordu aniden. Ben ve Kroos oradaydık," diye açıkladı Mekele. "Onu, yere serdim." "Tartışmada mı?" diye güldü Wade. Ama mevzuyu anlamamıştı. Casey ise hızla sordu, "Silah var mıydı?" Mekele başını salladı. "Vurdun mu yani? Nasıl oldu? Öldü mü?" "Bir kez karavana attım, ama 3 kez tam isabet," diye yanıtladı Mekele. "Tabii ki. Ne olduğunu anlamak için orada beklemedim. Ama eğer kurtulduysa, artık yaşayacak günü varmış demektir. Durumu zor. Beni düşündüren tek şey, onun yere düşüş şekliydi. Sürekli tetikte olan bir adam gibi, yüzüstü kapaklanmadı, aksine. Geriye doğru savruldu. Belki bir şansı vardır. Yine de bence durumu zayıf." Casey,
peş peşe sorduğu yarım düzine kısa soruyla hikayenin tamamını öğrendi. Açık bir meşru müdafaa vakası, değil mi Wade? Eğer deliller onun söylediklerini doğruluyorsa, öyle görünüyor, diye yanıtladı avukat. İlk onun ateş ettiğinden emin misin, Tom? Daha doğru ifade etmek gerekirse, ilk o ateş etmek istedi, diye yanıtladı McCall'e. Doğal olarak. Ateş etmesini beklemedim. Neredeyse aynı anda silahlarımıza davrandık. Bu yeterli, diye ilan etti Wade. Eğer eylemleri şüpheye yer bırakmıyorsa. Onun düşmanca niyetine karşı kendini korumakta tamamen haklıydın. Kesinlikle bırakmıyordu, dedi McCall'e. Beni ortadan kaldırmak istiyordu ve bunu biliyordum. Silahını çekip üstüme yürüdüğünde, nezaket gösterecek halim yoktu. Sadece, fırsatım varken erkenden harekete geçtim. Aynen öyle, dedi Wade. Tabii ki tutuklanacaksın Tom. Eğer Cross ölmediyse, muhtemeldir ki kefaletle serbest kalırsın. Ama öldüyse, korkarım duruşmaya kadar gözaltında kalmak zorunda kalacaksın. Eğer izin verirsen, seni bizzat savunmak isterim. Ya da belki, ceza davalarında daha fazla deneyimi olan bir avukat bulmak daha iyi olur. Senin için en iyisini ayarlayacağım. Teşekkür ederim, dedi McCall'e. Yargılanmaya varım. Ama bir süre bile parmaklıklar arkasında kalmayı, asla düşünmüyorum. Saçmalık, dedi Wade. Tutuklamaya direnecek değilsin herhalde, bu aptallık olur. Ah, bilmiyorum, dedi McCall'e. Bakış açısına bağlı. Teslim olup direnecek değilim elbet, sadece bir süre gizleneceğim. Sanırım yanıma yaşlı Kelly ve birkaç parça eşyayı alıp çıkacağım, Casey. Yaklaşık 2 gün sonra Sand Springs'e gelirsen, beni orada bulursun. Anlamıyorum. Bak şimdi, diye açıkladı McCall'e. Bu Cross, tehlikeli bir çetenin adamı. Benim işimi bitirmek isteyeceklerdir. Bu işte adaletin falan yerini bulmasını istemezler. Cross ve şu yaşlı adam. Dade hakkında bir şeyler duymuştum. Aralarından su sızmazmış. Ve Dade, o çetenin asıl elebaşıdır. Onlardan uzak duran, göğsünde teneke yıldız taşıyan bir şerif yardımcısına güvenip de kendimi riske atamam. Ayrıca, bu gece peşimden gelmeleri de pek olası değil. Eğer gelirlerse, sadece sen ve ben varız Casey, karşı koyabiliriz. Ama buralar duman altı olur, ortalık patlar. Kadınlar varken burada çatışmaya girmek doğru olmaz. O yüzden kendime küçük bir kamp yeri bulacağım. Ve herkesi bu zahmetten kurtaracağım. Buradaki şeriflerden veya yardımcılardan biri bu işe karışırsa, onlara durumun nasıl olduğunu anlatırsın. Zamanı geldiğinde teslim olacağım, daha önce değil. Onlara beni avlamaya kalkmamalarını söyle. Kaçmıyorum, sadece adil bir duruşma için hazırlık yapmak istiyorum. Hazır olduğumda haber göndereceğim. Wade güldü. Kimse mahkemeye çıkarmadan, davayı kendi kendine ayarlayamazsın Tom. Ya bu şekilde kabullenecekler, ya da bekleyecekler, diye yanıtladı McCall'e. Son derece ciddi bir sesle. Batıya doğru yürürlerken alacakaranlık çökmüştü. Yaşlı kel, hafif yüküyle birlikte. Eğerli atın arkasından ürkek adımlarla ilerliyordu. Casey, onunla son bir kez konuşup döndüğünde, Clyde'ın genç bahçeye doğru yürüdüğünü gördü. Adımlarını hızlandırıp yanına vardı. İyi akşamlar. CLYDE ona merakla baktı. Sana tek bir soru bile sormayacağım. Korkmana gerek yok. Doğal merakını engellemek istediğimi mi sandın? Hiç de öyle değil. Tom'un bu saatte nereye gittiğini ve neden gittiğini bilmek istiyorsun, değil mi? Tabii ki istiyorum. Ama sormayacağım. Şimdi de öğrenebilirsin, ya da sonra. Casey, McCall'in çiftlikten ayrılmasının asıl nedenini. Yani kaçtığını belirtmeden, ona ne olduğunu anlattı. Karanlıkta bile, genç kızın gözlerindeki endişeyi görebiliyordu. Gerçekten ciddi misin, diye sordu CLYDE. Yani, bir adamı mı öldürdü? Ya öldürdü, ya da fena halde yaraladı. İnanamıyorum. McCall'i çok seviyorum. Esprili, neşeli ve çok rahat biridir. Onu bir katil olarak düşünemiyorum. Saçmalık, dedi Casey. Ortada cinayet falan yok. Adil bir düelloydu bu. Her şey eşit şartlardaydı. O adam Tom'u vurmak için geldi. Tom da kendini korumak zorundaydı. Bundan kaçınabilirdi. Atına binip uzaklaşacak zamanı vardı. Ama bekledi. En doğrusunu yaptı, dedi Casey. O adam Tom'u gördüğü yerde vururdu. İşleri o anda halletmesi en iyisiydi. Belki öyledir, diye itiraf etti CLYDE, ama hayat benim için kutsal bir şey.
Şüphesiz Tom da kendi hayatını oldukça kutsal buluyordu, diye yanıtladı Casey. Teoride, hayat kutsal olabilir. Ama pratikte, bu dünyadaki en ucuz şeydir. Savaşlara, vebalara ve kıtlıklara rağmen hayat devam eder, çoğalır ve sürer. Bir hayatın temel değeri, diğer yaşamlara ne kadar hizmet ettiğidir. Cross iyi bir adam değildi. Şuradaki koralda duran yaşlı Holstein ineği bile, uzun süt üretimi geçmişi ve safkan buzağılarıyla, dünyaya ondan daha gerçek bir fayda sağlamıştır. Anlayacağın, ya Tom gidecekti, ya da Cross. Biri yolcuydu. Cross olmasına çok sevindim. Ah, eğer öyle diyorsan. İşte tam olarak böyle demeli. Tabii, adamın ölüp ölmediğinden henüz emin değiliz. Yine de, Tom'un silahla neler yapabileceğini bildiğim için. Cross'un artık, iyi bir Kızılderiliye, yıldız, ölü bir düşmana, dönüştüğünü düşünmek yanlış olmaz. Bir süre sessizce yürüdüler. Hava hızla kararıyordu. Kuzeybatı gökyüzünde, yavaş yavaş mavi siyah bir bulut kümesi toplanıyor, gün batımının son renklerini perdeliyordu. Rüzgar dinmişti. Hava sıcak, baskıcı ve kuru toprak kokusuyla doluydu. Sessizlikte, sesler çok uzaklardan bile duyulabiliyordu. Ahırdaki bir atın ayak vurması. Bir ineğin buzağısına seslenirken çıkardığı boğuk böğürme, uzaktan bir çakalın acı acı uluması. Hepsi garip bir şekilde çok yakındaymış gibi. Atmosferin o berrak iletkenliğiyle kulaklarına geliyordu. Ne kadar durgun bir hava, dedi CLYD. Karanlığın çöküşünü, neredeyse hissedebiliyorsun. Elektrik fırtınası geliyor sanırım. Ama yağmur yağacak gibi durmuyor. Sanırım seni etkilemiyor, dedi genç kız. Ama buralarda gece çöktüğünde, kendimi çok yalnız hissediyorum. Aslında, yalnızlık da doğru kelime değil. Daha çok bir endişe. Kendi önemsizliğimin farkındalığı. Bu ülke o kadar geniş, o kadar boş ki. Kendimi onun yanında bir cüce gibi hissediyorum. Sanırım. Karanlık çöktüğünde bu devasa, ıssız topraklardan korkuyorum. Tabii ki bana güleceksin. Hayır, diye temin etti Casey. Bu hissi çok iyi bilirim. Hatta bir dönem, nehirlerin kutup denizine döküldüğü o yukarılardayken, bunu fazlasıyla hissetmiştim. O enginlik, insanı resmen eziyor. İnsanların arasında olmak, insan eliyle yapılmış şeyleri görmek istiyordum. Dünyanın, Tanrı'nın elinden çıktığı gibi vahşi ve el değmemiş halde yatması, bana ağır geliyordu. Vahşi doğa üzerime çöker gibiydi. İşte bu his, bazen insanları deli eder. Tam olarak yalnızlık da değildir bu. Tanımlanamayan, ama varlığı iliklerine kadar hissedilen güçlerin, sürekli baskısıdır. Sanırım, ne demek istediğini anladım. Sıradan biri anlayamaz. Bazı şeyleri ifade edecek kelimeler yoktur. Buna sevindim, dedi CLYD. Zaten en çok değer verdiğim şeylerin ucuz kelimelerle harcanmasını istemem. Bunda haklılık payı var, diye onayladı Casey. Gerçekten derinden hissedilen şeyler söz konusu olduğunda, kelimeler yetersiz kalır. Görünüşe göre Yaradan, en çok hissettiğimiz anlarda daha az konuşmamızı ya da susmamızı istemiş. Öyle mi? Bence öyle. En azından erkekler için durum böyle. Özellikle de, aşk ve ölüm meselelerinde. Ama bazı erkekler, çok güzel aşk sözleri söyler, bilirsin, diye gülümsedi CLYD. Senin deneyimine saygı duyuyorum, diye gülerek karşılık verdi Casey. Ah, benim deneyimim mi? Alaycı bir yüz ifadesi yaptı genç kız. Peki ama, neymiş benim deneyimim? Yok denecek kadar az. Ama insanları biraz gözlemlemiş biri olarak biliyorum ki. Senin gibi güzel ve zengin bir kız, bu tür ilanlı aşkları hafızasında dosyalayamayacağı kadar hızlı toplar. Belki de, bunu yapmak istemiyordur. İnsanları tanıyan biri olarak söyleyebilirim ki, onun ne istediğinin pek bir önemi yoktur. İstese de istemese de, bu durumla karşılaşacaktır. Seni gidi dikkatli gözlemci, beni övmeye mi çalışıyorsun? Nasıl yani? Beni, güzel mi buluyorsun? Bu karanlıkta bile. Ciddi ol. Gerçekten mi? Elbette ciddiyim. Hayatımda hiç bu kadar güzel bir kız görmedim. Sözlerin kalpten mi geliyor? Dürüst bir Kızılderili yemini gibi. Keşke ölsem de inansan. Ah, demek öyle, dedi CLYD. Bu güzel bir şey. Tatmin edici. En azından senden. Nihayet güzel bir söz duyabildiğim için mutluyum. Wade'lerin evinde tanıştığımızda çok daha kibardın. Bana iltifat etmiştin ve benden bir gül istemiştin. Lütfen efendim. Zavallı bir kızdan bir gül istediğinizi hatırlıyor musunuz? Hala yanımda.
Gerçekten mi? Küçük, mutlu bir heyecan dalgası genç kızın içinden geçip sesine yansıdı. Ve bunu bana hiç söylemedin. Onu bir güvence olarak saklayacaktım. Anlaşmamız böyleydi. Ama, onu, ben verdiğim için saklıyorum, demek ne kadar zarif olurdu. Senin için bir istisna yaptığımın farkında değil miydin? O zamanlar öyle ummuştum, dedi Casey. Bir reddediliş bekliyordum aslında. Ama şansımı denedim. Ve kazandın. Emin misin hala o gülün sende olduğuna? Peki, bu hazineni nerede saklıyorsun? Casey tereddüt etti. Nerede olduğunu bilmiyorsun bile. Tam bir erkek gibi. Yazıklar olsun. Yanılıyorsun, dedi Casey sessizce. Onu, annemden kalan küçük yadigar kutusunda saklıyorum. CLYDE ani bir hareketle elini uzattı. Ah, diye fısıldadı. Ben, özür dilerim. Casey'nin güçlü parmakları, genç kızın parmaklarının üzerine kapandı. CLYDE elini geri çekmedi. Casey, o zifiri karanlıkta, kıza bakmak için öne doğru eğildi. Onu saklamak için en doğru yer orası gibi görünmüştü. Dostluğuna çok değer veriyorum. Hem de haddimden fazla. Biz, farklı dünyaların insanlarıyız, bunun farkındayım. Bu küçük tatilin bittiğinde, kendi lüks hayatına ve çevrene geri döneceksin. Giderken, yanında bir pişmanlık ya da hoş olmayan bir anı götürmeni istemem. Giderken ne götüreceğimi bilmiyorum, diye ciddi bir sesle yanıtladı CLYDE. Ama, aklımın hep buraya döneceğinden eminim. Anlamıyorum. Şöyle düşün, dedi genç kız. Diyelim ki, sağlıklı, genç, orta derecede zengin bir adamsın. Belirli bir işin veya mesleğin yok, özel bir yeteneğin de. Ve arkadaş çevren, yani sosyal ortamında tamamen senin gibi insanlardan oluşuyor. Hayatını kulüplerde, kır evlerinde geçiriyorsun, seyahat ediyorsun. Dünyada kendini eğlendirmekten başka yapacak hiçbir şeyin yok. Ve önünde, hep aynı eğlencelerin tekrarlanmasından başka bekleyeceğin bir şey yok. Bu durum senin için ne anlama gelirdi? Tam anlamıyla dürüst olmak gerekirse, diye yanıtladı Casey, muhtemelen bomboş bir hayat anlamına gelirdi. Doğru cevap, dedi CLYDE hüzünle. İşte o hayat, benim. Ah, ben tamamen o kalıpların insanıyım. Yani, zihinsel, ahlaki ve fiziksel olarak, tamamen durmuş vaziyetteyim. Resmen çürüyorum. Hayatım, sana az önce anlattığım o modelin kadınsı bir kopyası. Zamanı amaçsızca öldürmekten, edebiyatla oynamaktan, hayırseverlik adı altında, aslında hiç de yükselmek istemeyen insanları eğitmeye çalışmaktan. Ölümüne yoruldum. Ve gelecekte de, bundan farklı hiçbir şey yok. Ölene kadar. Hayatı bir oyun gibi oynamaya devam mı etmeliyim? Ama elbet evleneceksin, diye tahminde bulundu Casey. Doğru adamla tanışacaksın. O zaman her şey değişecek. Belki de, onunla çoktan tanıştım. O halde, sana büyük bir mutluluk dilerim. Ve belki de, o benden hoşlanmıyor, o anlamda. Doğru adam olsaydı, kaçırmazdı. Sana aşık olmak hiç de zor değil, CLYDE. Öyle mi? Casey, karanlıkta ona hafifçe gülümsedi, sesinde bir titreme vardı. Casey'nin parmaklarının, kendi parmaklarını çelik bir kelepçe gibi sıktığını hissetti. Onları birbirine bastırıyordu ve genç kız bu acının içinde, garip bir sevinç duyuyordu. Öyle olmadığını biliyorsun, dedi Casey gergin bir sesle. Ben, yapamam, sözünü aniden kesti. CLYDE yumuşakça mırıldandı, o zaman, neden gitmiyorsun? Neden olmasın, diye haykırdı Casey. Harika görünürdüm değil mi? Meteliksiz bir toprak spekülatörü olarak, sana ilan aşk ediyorum. Neyin nereye yakışacağını iyi bilirim. Ama bana öyle baktığında, hızla eğildi ve kızı öptü, neredeyse şiddetli bir tutkuyla onu kendine çekti. Ah kızım, dedi. Neden beni baştan çıkardın? Seni bu evde bir misafir olarak gördüğümü, unuttum. Haftalardır kendi kendime telkin ettiğim her şeyi, bir anda sildim. Artık bitti. Bir gün doğru adam karşına çıkacak ve seni nasıl sevdiğini söyleyecek. Bekliyorum, diye fısıldadı CLYDE. Şu an, o, doğru adam, bana bunu söylüyor zaten. Nasıl yani, diye haykırdı Casey inanamayarak. Demek istiyorsun ki, evet, tam olarak bunu kastediyorum, diye yanıtladı genç kız. Ah Casey, hiç mi anlamadın? Tahmin edemedin mi? Bütün bu aşk oyununu, tek başıma mı oynamalıyım? Bu sorunun cevabı, kelimelerle değil, eylemlerle verildi ve yarım saatten fazla sürdü. Ancak Casey'nin vicdanı yine de rahat değildi.
Kızın parasıyla yaşayamayacağını, ısrarla belirtti. Eğer bu iş olacaksa, kendi parasını kazanmalı, yeni bir sermaye bulmak için zamana sahip olmalıydı. CLYDE bu konuda üstelemedi. Jim Hesse olan güvenine güveniyordu. Ama bu konuda kaseye hiçbir şey söylemedi. Gitmeliyiz, dedi sonunda CLYDE. Ortalık iyice karardı. Kitty nerede kaldığımızı merak edecektir. Ona söyleyecek misin? Söylesen iyi olur. En azından bu gece değil. O, bilirsin işte. Yani, seni diline dolar. Tabii ki. Ama eninde sonunda öğrenecek. Bu gece değil, diye tekrarladı CLYDE. Kitty Wade'e yapılacak aceleci itirafların neye yol açacağını çok iyi biliyordu. Evin arkasından yaklaştılar. Mutfağın yanından geçerken içeriden gelen sesleri duydular. Fang'in dünyasına bir göz atalım mı, diye fısıldadı Casey. Mutfak, ana evden ayrı inşa edilmişti. Ama ona üstü kapalı bir geçitle bağlıydı. Dışarıdaki karanlıkta durduklarında, açık pencereden, görünme riski olmadan içeriği rahatça görebiliyorlardı. Konuşulan her kelime, net bir şekilde duyuluyordu. Fang, günün yorgunluğunu atıyor, mutfak masasında oturmuş sigara içiyordu. Karşısında ise, buruşuk dudaklarının arasında piposuyla, Simon oturuyordu. Yüzü tamamen ifadesizdi. Ama siyah gözleri dikkatli ve son derece tetikteydi. "Ne istiyorsun Kızılderili?" diye sordu Fang. "Kız mı lazım? Siz Kızılderililer her zaman sadece yemeği düşünürsünüz. Hepiniz aynı serseri takımı. Sanırım başıma iş açacaksınız. Oraya buraya koşturup duruyorsunuz. Ne o, geyik mi avlayacaksınız? Sen asıl avlanmışsın, diye onayladı Simon. Casey, nerede kaldı? Casey mi? Fang'in yüzü geniş bir sırıtışla aydınlandı. O kızla. Tenas Kloçman ile Yıldız, genç hanımla, birlikte. İşini biliyor. Kızla yürüyüşe çıktı. Belki. 2-3 saat sonra geri gelir. Simon içten gelen bir sesle homurdandı. Evet, diye onayladı. Zengin kız, diye devam etti Fang. Çok parası var. Bahse girerim. Gerçekten çok hoş bir kız. Değil mi? Sessiz ol, diye fısıldadı CLYDE. Çünkü Casey, kulak misafiri oldukları bu tehlikeli konuşmaya son vermek üzereydi. Fang'in bu kadar iyi bir zevke sahip olduğunu düşünmemiştim. Bu gece herkesten iltifat alıyorum. Gerçekten gururum okşandı. Biraz daha duymak istiyorum. Gidip dinlensek daha iyi, diye endişeli tavsiye verdi Casey. Ama duymak istiyorum. Evet, diye tekrar araya girdi Simon. Çok güzel genç kız. İsmi neydi onun? CLYDE Bullabi, gibi bir şey, dedi Fang. Clyde'ın soyadını kendi dil becerisi el verdiğince telaffuz etmeye çalışarak. CLYDE mi? Simon şaşkınlıkla tekrarladı. Ben, Clyde'ı bilirim. O büyük bir beygirdir. Güçlü bir attır. Saban çeker, araba çeker. Sen tam bir salaksın Kızılderili, dedi ev sahibi kibarca. CLYDE, o kızın Hristiyan adı. İncil'den gelme, hani İsveçli eni. Spokane Sue, ya da Portland Lily der gibi. Simon bu bilgiyi büyük bir ciddiyetle hazmetti. Evet, dedi. Peki Casey, Clyde'ı seviyor mu? CLYDE, Casey'i seviyor, diye yanıtladı Fang bilmiş bir edayla. Casey bir kadın buldu. Arkadaş oldular. Sonra ne olacak? Hepsi o büyük Amerikan blöfü işte. Beni hasta ediyorlar. Yakında, onu elde etme zamanı gelir. Yakında bir bebek olur. Sonra ben de buraları bırakır. Çin'e geri dönerim. Peygamber edasıyla söylenen bu son sözler. Clyde'ın çınlayan kulaklarında uğuldadı. Karanlık. Utançtan alev alev yanan yanaklarını gizliyordu. Neden, ah neden dinlemişti ki? Casey'nin öfkeyle mırıldandığı küfre şaşırmadı bile. Casey'nin elini kolunda hissetti, onu nazikçe, daha derin gölgelere doğru çekiyordu. Sessizce. Peşinden gitti. O sarı alçağı yarın kovacağım, diye hırladı Casey. Hayır, hayır, bu benim kendi hatamdı, diye ilan etti CLYDE. Tamamen, benim suçum. Ben, lütfen bana bakma. Bakmayacağım, diye söz verdi Casey, ama sesi hafifçe titriyordu. Gülüyorsun, diye sitem etti genç kız trajik bir sesle. Gerçekten gülmüyorum, diye reddetti Casey. Ama bu sözlerin hemen ardından, istemsiz bir kıkırdama koyuverdi. Yazıklar olsun, diye bağırdı CLYDE. Evet, dedi Casey nefes nefese. Biliyorum, ne büyük ayıp. Ha ha, gerçekten. Çok özür dilerim, aman tanrım.
Ama CLYDE eteklerini topladığı gibi kaçtı. Verandaya doğru küçük bir kasırga gibi adımlayıp eve girdi. Arkasından kilitlediği o kapı. Kendisiyle bu küçümseyici, duygusuz dünya arasında durana kadar, durmadı. CLYDE uyandığında, gece yarısını geçmişti. Uykudan sonra gelen aniden uyanıklık hissi. Sıradan bir geçiş aralığı olmaksızın, bir anda bütünüyle uyanmıştı. Dışarıda bir fırtına esiyordu. Yağmur damlaları, pencerelere ve çatıya adeta ateş ediliyormuş gibi, sert darbelerle vuruyordu. Gök gürültüsü, durmaksızın gürledi. Canlı bir parıltı, dışarıdaki karanlığı yırttı. Odayı aydınlattı ve ardından gelen çatlama sesi, evi sarstı. Kurak bölgede nadir görülen bir fırtınaydı bu, yılda bir ya da ikiden fazla olmazdı. Casey için, dolu yağmamasını umuyordu. Devam eden kuraklık, gökyüzünden gelen bu donmuş peletlerin yıkıcı bombardımanından daha iyiydi. Çünkü dolu, ekinleri yerle bir eder, tamamen yok ederdi. Dinlerken, fırtınanın sesini değil, şu sesleri duydu, verandada hareket eden biri vardı. Sonra, yüksek ve ısrarcı bir kapı tıklaması geldi. Wade'in odasının kapısının açıldığını ve alt kattan sızan uzun bir ışık çatlağını duydu. Bu, bir lamba yakıldığını gösteriyordu. "Merhaba, kim o?" diye sordu. Cevap ayırt edilemezdi. Kapıya şiddetli bir darbe daha geldi. Yataktan fırladı, bir sabahlık giydi, ayaklarını terliklerine geçirdi. Kapısını açtı ve dışarı baktı. Masadaki tek el lambasının ışığında, pijama ve terlikleriyle kapının önünde duran Wade görünüyordu. Tavrı, tam bir belirsizliği ifade ediyordu. Arkasına baktı ve Clyde'ı gördü. "Nedir?" diye sordu. "Kim var orada?" "Bilmiyorum," diye yanıtladı. "Dışarıda adamlar var, benden kapıyı açmamı istiyorlar." "Evde silahın nerede olduğunu biliyor musun?" "Ben bilmiyorum." Ağır bir bedenin çarpması, sözünü yarıda kesti. Kilit kırıldı ve kapı içeriye doğru açıldı. Wade geri fırladı ve bir sandalyeye tutundu. Çerçevelenen kapıda, dış karanlığa karşı bir silüet olarak beliren bir adam göründü. Şapkası, gözlerinin üzerine kadar alçak çekilmişti. Göz delikleri açılmış bir mendil, yüzünü gizliyordu. Sağ elinde altı patlar bir silah vardı ve namlusunu Wade'e doğrultmuştu. Arkasında ise, ileriye doğru hareket eden diğer silahlı adamlar vardı. "O sandalyeyi bırak," diye emretti. "Kimse sana zarar vermeyecek." "Bunu duyduğuma sevindim," diye çıkıştı Wade, kendisi, sınırsız bir cesaretin şanslı sahibiydi. Gece yarısı bir eve zorla girmek ve kadınları korkutmak ne demek oluyor? Paraya ihtiyacınız varsa, sadece $50 kadar var, hepsi bu. "Buyurun, alın ve isterseniz defolup gidin." "Üstü kalsın," dedi davetsiz misafir, küçümseyerek. İçeriye doğru bir adım attı, ardından 4 kişi daha odaya girdi. "Sanırım adın Wade. Seni istemiyoruz. Biz McKay'li istiyoruz." Onu burada bulamazsınız," dedi Wade. "Nerede? Onunla ne işiniz var? Bu seni ilgilendirmez." "Peki, eğer öyleyse, nerede olduğu da benim işim değil. Bunu kendi işin yapsan iyi olur," dedi diğeri, imalı bir şekilde. "Yapmayacağım," diye karşılık verdi Wade. "Burada değil, bu kadarı sizin için yeterli olmak zorunda." Tırnak işareti. Genel ilkelere göre, bir avukata inanmak doğru değildir. "Dan nerede?" "O da burada değil. Sanırım bunu kendimiz kontrol edeceğiz." Clyde'ın odasına doğru bir adım attı. Wade hemen önüne geçti. "Hayır dostum, yağma yok," dedi. "O oda bir hanımefendiye ait. Oraya karışamazsın." Lider durdu. Dedi, "hiçbir kadını korkutmak istemem, ama yine de bu evdeki her odanın içini göreceğim. Sanırım kapıyı çalıp o hanımefendiye toparlanmasını söylemelisin. O zaman bir göz atmamda sakınca kalmaz. En azından adının Mekale olmadığını kendi gözlerimle görürüm." CLYDE kapıyı açtı ve odaya girdi. İçinde en ufak bir korku hissetmediğini fark edince şaşırdı. Dedi ki, "İyi akşamlar beyler. Sizce Bay McKay'le benziyor muyum?" "Hayır hanımefendi," dedi lider, "bence ona hiç benzemiyorsunuz." Sesinde açık bir hayranlık belirgindi. CLYDE ona gülümsedi. "O zaman belki şimdi odama bakmaktan vazgeçer ve yeniden dinlenmeme izin verirsiniz." "Oraya bakmama gerek yok, hanımefendi," diye yanıtladı adam. "Çok üzgünüm, sizi rahatsız ettik." "İşte böyle konuşulur," dedi kapıdan gelen sessiz bir ses. Lider, anında ağır bir otomatik silahın uğursuz namlusuna bakmak için döndü. Silah,
Casey Dan tarafından tutuluyordu. "O silahı bırak ve ellerini yukarı kaldır," diye patladı Casey. "Çabuk, saçmalık istemiyorum. İlk hareketi deneyen adamı vururum." Sesindeki o sakinlik kaybolmuştu, kelimeler asit gibi dökülüyordu ağzından. Garip, sert gözlerinde ışıklar dans ediyordu. Silahı tutan el, milim titremiyordu. CLYDE ona baktı, yüzündeki o soğukluğu gördü ve bir zamanlar McHale'in yanında şahit olduğu o ölümcül ifadeyi hemen tanıdı. Lider, hiç tereddüt etmeden silahını masaya bıraktı. "Bu sefer sen kazandın," diye mırıldandı. "Makul bir yaklaşım," diye yorumladı Casey. "Şimdi, belki bana tüm bu olanların ne anlama geldiğini anlatırsın." "Dünyada itiraz etmem," diye soğukkanlılıkla yanıtladı adam. "Sadece McHale ile görüşmek istiyorduk." Tırnak işareti. "Öyle mi? Tom bu gece burada değil, Bay Dade. Bu arada, eğer gerçekten isterseniz, yüzünüzdeki o maskeyi takmanıza gerek yok. Aynı şey diğer beyefendiler için de geçerli. Misafirlerimi tanımak isterim." Dade güldü ve mendili yüzünden çıkardı. "İyi bak. Beni yine görebilirsin. İstediğiniz zaman, Bay Dade." "Peki, McHale'den ne istiyordunuz?" Diye sakin bir şekilde yanıtladı Dade. "Bizim için yeni bir ipin ucundan tutacağını düşünmüştük." "Başka kimse olamaz mıydı?" diye sordu Casey. "Biz onu istiyorduk." "Anladım. Ve ortak arkadaşımız Bay Cross, bu arzunuzu yerine getirmeniz için size yardım mı etti?" "Bu arada, Bay Cross nasıl? Ya da, merhum Bay Cross mu demeliyim?" "Henüz değil," diye yanıtladı Dade. "Hala bir şansı var. O halde çok geç kalınmış sayılmaz, değil mi?" "McHale pusuya yattı ve onu Schiller'ın mekanından çıkarken vurdu," diye ilan etti Dade. "Cross, Schiller'ın mekanından elinde silahla, McHale'i vurmak için çıktı," dedi Casey. "McHale'in ateş etmeye hakkı vardı. Bu, eşit bir düelloydu. Ben öyle duymadım. McHale böyle söylüyor ve bu, benim için yeterli. Bana uymaz," diye ilan etti Dade. "Ben ve Cross ortağız. Yıllardır öyleyiz. McHale'i yakalamaya kararlıyım, ona bu haberi iletebilirsin." "Sanırım burada değil, yoksa çoktan ortaya çıkardı." "Çok bariz olurdu," diye onayladı Casey. "Ama size söyleyeyim Bay Dade, bu intikam meseleleri beni yoruyor. Bu bir günah ve dahası, artık modası geçti. Şimdi beni iyi dinle. Buna izin vermeyeceğiz. Zaten burada şansınızı fazlasıyla zorladınız." Dade ona baktı. "Sanırım biraz daha açık konuşman gerekecek, Dan. Bu yeterince açık değil mi? O çatışma adildi. Bırakın öyle kalsın. Yoksa tüm grubunuzu temizleriz." Dade güldü. "Bu kesinlikle açık," diye itiraf etti. "Cesareti severim ve sende de bolca var, ama beni hiç aldatamadın." "Ne dediğimi duydun. Bu iş burada bitmedi." "Kendi fikrin," dedi Casey. "McHale'e haberi ileteceğim. Bu gece sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı?" "Hiçbir şey," diye yanıtladı Dade. "Gidiyoruz. İstersen kalabilirsin. Kadını rahatsız ettiğimiz için üzgünüz ama McHale'in burada olduğunu sanıyorduk." "Sizi affedecektir," dedi Casey. "O kısım sorun değil. Ama söylediklerimi iyi düşünün. Ciddiyim." "Ben de öyle," dedi Dade sertçe. "McHale'e haberi ilet." Casey kapıyı kapatıp hasar görmüş mandalların yerine bir sandalye dayarken Kitty Wade odasından dışarı baktı. Haydutlar gittiler mi?" diye sordu. "Gittiler," diye yanıtladı kocası. "Kurtuldun sevgilim. Küçük kalbin artık normal ritmine dönebilir." Karısı, tamamen çekici ve minyon bir halde ortaya çıktı. Çok korktum," diye itiraf etti. "CLYDE kadar cesur olmak için dünyaları verirdim." CLYDE, Casey'nin gözlerinin üzerinde olduğunu hissederek kızardı. Sabahlığına daha sıkı sarılarak, ilk kez kıyafetinin farkına vardı. "Ah, saçmalık Kitty," diye yanıtladı. "Aslında korkudan tir tir titriyordum." "Hiç öyle göstermedin," diye yorumladı Casey. "Bin kızdan biri bile bu durumda aynı soğukkanlılığı gösteremezdi." "Seninle aynı fikirdeyim," dedi Wade. Kolunu karısının omzuna doladı. "Geri dönsen iyi olur, küçük kız." "Hepsini duyana kadar hayır," dedi Kitty. "Git bir sabahlık al ya da iyi bir çocuk gibi giyin. Pijamalar sana yakışıyor ve insanlar onları giyer ama." "Herkesten özür dilerim," diye şaşkınlıkla bağırdı Wade. "Yani, normal giysiler giymediğim hiç aklıma gelmemişti." Bir anda geri döndü, üzerine bir banyo sabahlığı sarmıştı. "Şimdi Casey, sahneye nasıl böyle giriş yaptın?" "Anlatacak pek bir şey yok," diye yanıtladı Casey. "Yaşlı bir yerliyi yatağa yatırmıştım.
Ahırdaki samanlıkta, bu grubun bineklerle geldiğini görmüş ya da duymuş ve beni uyandırdı. Aslında, yaşlı adam hemen dışarıda, pompalı tüfeğiyle bekliyordu. Yani arkamızda bir moral desteği vardı. Buraya, Tom'u yakalamak için geldiklerini anlamış. Bu Mekale meselesi ciddi, dedi Wade. Çok ciddi. Tom için demiyorum, o kendi başının çaresine bakabilir. Ama görüyorsunuz ki, bu adamlar bizi ezmeye çalışıyor. Bugün Mekale, yarın başka biri olabilir. Evet, anlıyorum. Ama bunun için ne yapabilirsiniz? Yasalar. Bu, yasanın dışına çıktı, dedi Casey. Yasa çok yavaş işliyor. Kendi yasamızı kendimiz uygulayacağız. Merhaba, o da ne? Kapıya yaslanmış sandalyenin arkaya doğru itilmesiyle, elinde silahla ayağa fırladı. Karanlığın içinden Shayla MCC'ra sendeleyerek içeri girdi. Eski şapkasından sular damlıyordu, uzun, sarı yağmurluğunun üzerinden küçük arklar çizerek akıyordu. Baştan aşağı çamura batmıştı. Yüzü solgun, bitkin ve kir içindeydi. Sol gözünün üzerindeki derin bir kesikten yavaşça kan sızıyordu. Sağa sola yalpalamaya başladı. Kitty Wade çığlık attı, CLYDE hızla ayağa kalktı, derin bir sempatiyle hareketlendi. Ama Casey onlardan önce davranmıştı. Shayla, kızım, ne oldu, diye bağırdı. Kollarını ona doğru uzattı, ona dokunarak destek oldu. Tom nerede, Casey? Onun peşindeler. Belki de yakalamışlardır. Babam yaralandı. Sandy. Konuşamıyorum Casey. Sanırım. Tükendim. Öne doğru düşerken onu yakaladı, sanki bir çocukmuş gibi kollarını alıp bir kanepeye yatırdı. Hayır, hayır, dedi, CLYDE başının altına bir yastık koymak isterken. Bırak düz yatsın. Yağmurluğun düğmelerini açtı ve elbisesini boğazından beline kadar sıyırdı. Hızlı ve pratik ellerle onu muayene ediyordu. Çıplak omuzu ve kolu morarmış, renk değiştirmişti. Büyük bir kaza atlatmış, düşmüş ya da başka bir şey olmuş. Wade, bana biraz viski ve su getir. Uzun parmakları kızın bileğine kapandı. 5 dakikaya iyi olacak, bir yeri kırılmadıysa. Bayan Wade, lütfen gelin ve korsesini gevşetin. Rahat nefes alsın. Kitty itaatkar bir şekilde eğildi ve hayranlıkla doğruldu. Neden? Sen bunu. Peki, nasıl mı bildim, dedi Casey sertçe. Elini kızın yanından aşağı doğru gezdirdi. Kaburgaları kırılmamış, kolları sağlam. Güzel. Shayla'nın uzun kirpikleri yanaklarına değdi, derin bir iç çekti ve gözlerini açtı. Casey, dedi, beni boş ver, kendinize dikkat edin. Tom nerede? Bu gece adamlar geliyor. Çok korktum. Pekala Shayla, diye sözünü kesti. Tom güvende. Adamlar gitti. Hiçbir sorun yok. Sadece sessizce yat, ortalık sakinleşene kadar. Şundan bir yudum iç. CLYDE su, sünger ve havlu getirdi. Shayla'nın yüzünü temizledi, ellerini sildi ve alnındaki kesiye ustaca pansuman yaptı. Beni bebek gibi hissettiriyorsunuz, dedi Shayla. Hayatımda daha önce hiç bayılmamıştım. Bayılabileceğimi sanmıyordum. Şimdi iyiyim. Oturabilir miyim, lütfen? İstersen yatabilirsin, diye yanıtladı Casey. Arkana biraz yastık koyayım. Kötü bir sarsıntı geçirdin, eski dostum. Beaver boy düştü, diye açıkladı kız ve beni üzerinden fırlattı. Sanırım kafamı vurdum. Onu tekrar nasıl yakaladım, bilmiyorum. O anları çok net hatırlayamıyorum. Bazen eğerin boynuzuna tutunmak zorunda kaldım. Başım dönüyordu, biliyorsunuz. Daha önce hiç dizginleri bu kadar sıkmak zorunda kalmamıştım. Yıldırımdan çok korkuyordu ve ben de onunla başa çıkacak kadar güçlü değildim. Düşüş beni mahvetti. Onu bırakmam gerekirdi. Bunu biliyordu ve huysuzluk ediyordu. Bir dahaki sefere kimin patron olduğunu ona göstereceğim. Sinirlerin altüst olmuş, dedi Casey. Bize her şeyi anlat. Baban ve Sandy hakkında konuşuyordun. Bir kaza olduğunu söylemiştin. Kızın yorgun yüzü bulandı. Aman tanrım. Casey, kafam yerinde değil. Henüz tam olarak kendimde değilim. Kendi ailemi tamamen unuttum. Bütün gün sadece aksilikler yaşandı. Sürücüler bu sabah kontrolü kaybetmiş, araba devrilmiş, babamı dışarı fırlatmış ve bacağını kırmış. Bu öğleden sonra ise, hepimizin zararsız bir baş belası olarak gördüğü o adam, Glass. Sandy'yi tutukladı. Ne, diye bağırdı Casey. Evet, yaptı. Glass bir demiryolu dedektifiymiş. Sessizce çalışıyor, çiftliklerde herkesle konuşup burnunu her şeye sokuyordu. Diğer dedektif ise tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Kimse Glass'tan şüphelenmedi.
Kim şüphelenirdi ki? Neyse. O ve başka bir adam, barajı patlattığı gerekçesiyle Sandy'yi tutukladı. Casey hafifçe ıslık çaldı, Wade'e yan bir bakış attı. Sandy şimdi nerede? Onu nereye götürdüler? Shayla güldü, ama sesinde hiç neşe yoktu. Onu hiçbir yere götüremediler ama nerede olduğunu ben de bilmiyorum. O iki adamı ahırın aşağısında gördüm. Bahsettikleri şeyleri duydum. Yarım saat sonra eve erzak çantasıyla geldi ve benden birkaç haftalık yiyecek hazırlamamı istedi. O adamları kuşam odasına kilitlemiş ama bunu nasıl yaptığını bana anlatmadı. Yük atını, battaniyelerini ve av kıyafetlerini aldı ve ortadan kayboldu. Ne yapacağımı bilemedim. Aileye söylemedim. Çiftlik işçileri durumu biliyor ama adamları dışarı çıkarmıyorlar. Ve o sırada, adamlarımızdan biri bana bu silahlı baskından bahsettiğinde saat 10'dan sonraydı. Yolda birinden duymuş. Cross'un arkadaşlarının, McHale'i ve belki de seni linç etmekten bahsettiklerini söyledi. İlk başta inanmadım, ama bir süre sonra gerildim. Herkes uyuyordu ve zaten gönderebileceğim kimse de yoktu. Bu yüzden ben de kendim geldim. Ve Tom ile ben bunu asla unutmayacağız, Shayla, dedi Casey. Böyle bir fırtınada, o düşüşten sonra buraya kadar hayatta kalabilecek başka bir kız tanımıyorum. Mükemmel bir şeydi, diye bağırdı Kitty Wade, içten bir hayranlıkla. CLYDE, ani bir dürtüyle öne eğildi ve kızın morarmış alnından öptü. Shayla bu tür sevgi dolu hareketlere alışkın değildi. Kendi hemcinsleriyle pek bir yakınlığı yoktu, kadınlara karşı mesafeli ve sert davranırdı. Clyde'ın içgüdüsel soğukluğunu daha önce hissetmiş ve ona aynı şekilde karşılık vermişti. Bu ani hareket karşısında şaşırdı, duygulandı ve gözleri doldu. CLYDE kollarını kızın ince beline doladı. Benimle gel sevgilim, biraz uyu. Çok sarsılmışsın. Sabah geç uyanırsın. Ama geri dönmem gerekiyor, diye itiraz etti Shayla. Kimse gittiğimi bilmiyor. Sabaha kadar dönmüş olmalıyım. Ve bir de Beaver Boy var. Aman tanrım, onu dışarıda bıraktım. Ah, benim gitmem. Casey, kalkmaya yeltenen kızı nazikçe omuzlarından bastırarak durdurdu. Atı ahıra çekerim, eski dostum. Ve gün ağardığında Talapus'ta olup nerede olduğunu söylerim. Şimdi hiçbir şey için endişelenme, Sandy için bile. Eğer dağlara döndüyse, bahse girerim Tom'u bulacaktır. Her şey yoluna girecek. Öyle mi düşünüyorsun, Casey? Ve bunu benim için yapacak mısın? Çok kötü durumdayım. Her kemiğim ve kasım sızlıyor. Zavallı küçük kız, onu tekrar kollarına aldı. Hadi kızlar, onu yatağına yatırın. İçeriye ben taşıyacağım.